Mingli, kaçma. Mingli, kaçma. Mingyu senin kanını bekliyor. Ne cüretle bu prensesin kanını alırsınız? Cüretkar, bırak beni. Simingli, rol kesme artık. Si ailesi seni köyden getirdi. Sırf Mingyu'nun hayatını kurtarman için. Ben Büyük Şia Hanedanı'nın Zaoyan prensesiyim. Büyük Şia 600 yıl önce yok oldu. Ne? Büyük Liam'ız tehlikede. Zaoyan, vatan için canını feda etmelisin. Kanınla sancak kutsansın. Büyük Şia ordusunun moralini yükseltmek için. Prenses, Baş öğretmen. Kurtar beni. Mu baş öğretmen, sen. Babam beni surlardan ittikten sonra 600 yıl sonrasına geldim. Baş öğretmen. Kurtar beni. Simingli, gerçekten çok hasta. Üzgünüm amca. Bu deli kadını hemen uzaklaştırıyorum. Baş öğretmen, ne olursa olsun. Beni bırakmayacağını söylemiştin. defol. Seni tanımıyorum. Ah Simingli. Kime yalvarırsan yalvar, amcama yalvarma. Amcam, Liangcheng'in ünlü soğuk yüzlü canavarını. Babam bile onu görünce titrer. Prensese ömür boyu sadakat, ölümüne kadar takip edeceğim. Ölümüne takip sözü vermiştin. Baş öğretmen, nasıl unutursun? Benimle olan sözünü. Hey, nereye gidiyorsun? Muchangyan. Patron, amca, Mingli. Amcama zarar vermeye cüret ettin. Seni uğursuz. Korumakta geciktim. Prenses cezamı ver. Amcamın beyni çarpmadan zarar gördü. Amcamı nörolojiye götürün. Amca, ne oldu? Saray hekimi nerede? Çabuk saray hekimini çağırın. Buz torbasını alıp kendi ayağına koyuyorsun. Prenses değerli bir vücut, kendi işini kendi yapamaz. Başka işlerim var. O halde sen onun ayağına koy. Prenses, affedersin. Amcaya ne oldu? 1000 yıllık demir ağaç nihayet çiçek açtı. Simingli hanımefendi ve Tingsheng Bey. Çocukluktan beri nişanlısı var. 3. efendi. Bunu gençlere karşı bir şefkat mi? Mingyu. Anne, eğer Mingli bana kan vermek istemiyorsa, onu zorlama. Durum biraz karmaşık şu an. Mingyu merak etme. Simingli'yi sana mutlaka kan vermeye zorlayacağım. Teşekkür ederim Tingsheng abi. Ama senin Mingli ile nişanınız var. İkinizin arasını bozmak istemiyorum. Hanginiz bayansı acaba? Benim. Mu 3. efendi Wing Kaikuan'da. Bir kase pekmezli hurma ve tarçınlı poritke ısmarladı. Size getirmemi söyledi bayansı. Beklenmedik şekilde Mu 3. efendi benimle bu kadar ilgileniyor. Hep şimdiye kadar. Onun yaklaşılması zor biri sanıyordum. Bu kase poritke. Yoksa Mu 3. efendi Mingli için mi ısmarladı? Daha domuzu kaliteli yemek tadamaz ya. Simingli o kadar basit bir kız ki. Wing Kaikuan'ın 5 yıldızlı şefinin kendi eliyle pişirdiği poritke yemeğe nasıl layık olsun? Mingyu bu poritke sen ye. Benim ısmarladığım pekmezli hurma ve longanlı poritke geldi mi? Teşekkür ederim 3. Mu amca. Gönderdiğin poritke çok lezzetliydi. Prenses için ısmarladığım poritki sen içtin. Prenses. 3. amca, Simingli'nin risk alın. Herif zaten. Onun kan takviyesine ne ihtiyacı var? Mingyu'nun sağlığı kötü. Bu poritke onun içmesi gerekiyor, doğru olanı bu. Üzgünüm ben bilmiyordum. Bu poritke 3. amcanın Mingli için aldığıymış. Genelde hiç insanlara sıcak yaklaşmayan Mu 3. efendi. Simingli'ye nasıl bu kadar iyi olur ki? Mingli bu poritke ben daha bitirmedim. Al sen iç. Al götür. Mingyu bir damla bile kan vermedin. Bir de bedavaya Wing Kaikuan'ın poritgeni yiyorsun. 3. amca. Buyur söyle. 3. amca. 100 kase pekmezli hurma ve longanlı poritki ısmarla. Muting Sheng'e. Ve de bu bayan Siye'ye gidin. Siz poritki ne zaman bitirirseniz, o zaman hastaneden çıkarsınız. Emredersiniz. Prenses, sizi tekrar yatağınıza götüreyim. Ben hastanede kalmak istemiyorum. Prenses, affedersiniz. Bu küçük kız, 3. amcaya ne tür bir aşk büyü yaptı ki? Mingli daha yeni kırsaldan geldi. Belki bilmiyordur. 3. amcanın zaten nişanlısı var. Tingsheng efendi. Wing Kaikuan'dan önce 20 porsiyon çorba getirin, 20 kase çorba. Ben ve Mingyu bitiremeyiz ki.
Gerçekten beklemiyordum. Ben ve Tayfu 600 yıl sonra ışınlandık. Ben vatan için öldükten sonra ışınlandım. Peki Tayfu? Hatırlamıyorum. Efendim. Prenses, merak etmeyin. Bu dünyada ruhum olduğu sürece. Prensesi koruyacağım. İşte burası benim evim. Si konağı, benim bu konağım kadar büyük değil. Prenses altın dallı, yeşim yapraklı. Prenses için bir konak ayarlayacağım. Ben sadece taşradan gelen bir vahşi kızım. Ona kalacak param nerede? Geri gelmeye cesaretin mi var? Bu üçüncü efendi. Cüretkar, prensese saldırmaya cüret etti. O benim babam. Prensesin babası imparatordur. O nasıl prensesin babası olabilir? Ne değil? Bu üçüncü efendi, geliş amacın. Tingsheng ve Mingli'nin evliliğini mi konuşmak? Mu Tingsheng prensesin kocası olmaya layık değil. Bunlar da ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Konağındaki tüm hizmetkarları çağır. Hizmetkar? Bu üçüncü efendi bugün normal değil gibi. Bu, Li teyze. Yemekleri özellikle lezzetli. Bu, Wang amca, arabayı özellikle düzgün sürer. Eski köpek gibi sağlam. Ha. Wang amca hadım mı? Wang amca hadım mı? Bu üçüncü efendi, kime küçümsüyorsun? Ben ve karım her ay eş olarak yaşıyoruz. Bu çağda artık adım yok. Eğer bu dünyada hadım yoksa, o zaman ben prenses için hadım yaratacağım. Benim hizmetçi kızlarım yeter, hadıma gerek yok. Olmaz, prenses protokolüne göre. Prensesin hizmeti için en az 12 hizmetçi kız gerekli. Sana maaş ödeyecek param nerede? Gökyüzünün altındaki her yer kralın toprağıdır. Benim param prensesin parasıdır. Senin param, bu dünyada 30 yıldan fazla çalışarak. Bu üçüncü efendinin biriktirdiği para, seninle ne alakası var? Anladım. Prensesin saraydaki gibi bir hayat yaşaması için çalışacağım. Cüretkar. Az önce neden prensese saldırdın? Karım yani eşim bana az önce söyledi. Mingli, senin kız kardeşine kan vermem. Küstahlık. Bundan sonra prensesin kimseye kan vermesine izin verilmeyecek. Prenses, izninizle çekiliyorum. Ha, Mingli, bu üçüncü efendi ne yanlış ilaç içti ki? Sana neden bu kadar iyi davranıyor? Çünkü ben onun prensesiyim. Üçüncü efendi, size bir kadeh kaldırıyorum. Bugün kendimi iyi hissetmiyorum. İçki içmemem lazım. Bu termosun içinde ne güzel şey var. Kurt üzümü ve krizantem demlemesi. Üçüncü efendinin bu kadar genç yaşta. Sağlığına bu kadar dikkat ettiğini tahmin etmemiştim. Bu kurt üzümü çok önemli. Acaba o konuda bir sorunu mu var? Burasının Yangcheng'de en çok para kazanılan yer olduğunu söylememiş miydin? Burada nasıl para kazanabilirim? Üçüncü efendi, şu anda birkaç büyük patronla milyarlarca dolarlık anlaşmalar görüşüyorsunuz. Bu para kazanmak değil mi? Mu ailesinin parası sadece bana ait değil. En çok para kazandıran işe gelince, o da host barlardaki erkek hostlardır. En üst düzey bir erkek host. Bir gecede 10 milyonlarca kazanabilir. 10 milyonlarca. Söylediğin erkek host tam olarak ne yapıyor? Üçüncü efendi, işte oradaki erkek host, zengin kadınlara içki ikram ediyor. Ellerini, popolarını okşuyor falan. Zengin kadınlar da paralarını bol bol onların ceplerine koyuyor. Bunun genel evlerdeki fahişelerden ne farkı var? Üçüncü efendi, fahişeler bedenlerini satar, gece kulübünün erkek hostları ise yetenekleri ve görünüşleriyle para kazanır. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ama prenses için fedakarlık yapmaya hazırım. Uzun zamandır görüşemedik, patron Huang. Bu da, benim büyük kızım Mingli. Hadi, otur. Baba, bu adam kim? O mu? İşte patron Huang. Para kazanmak istemiyor muydun? Onu dinlersen para kazanırsın. Hadi, otur. Kızın kaç yaşında? Yeni 20 oldu. Onu yeni kırdan getirdim. Hala küçük bir prenses. Ha ha ha, hadi içelim, içelim. Ben hiç içki içmedim. Bir kadeh içki iç. Sana bir deste para veririm. Tamam, ha. Hadi, son kadeh. Bunu içtikten sonra. Bu 1 milyon tamamen senin olacak. Baş öğretmen, sen ne zaman geldin? Bu soruyu ben sormalıydım. Prenses, sen burada ne yapıyorsun? Ucuz babama, en kolay nerede para kazanılır diye sordum. O da beni buraya getirdi. Alın hadi yersen. Bana 1 milyon vereceğini söyledi.
O halde bu kadehi prensesin yerine ben içeceğim. Ne kadar güzel içiyor. Ne kadar güzel. Aa, 1 milyon. sen kimsin ki sana 1 milyon vereyim? Borçtan kaçmaya mı çalışıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Hocam, ne oldu sana? Mingli, iyi bak. 3. beyi aşağıya götürüp dinlendir. Hadi, hadi, hadi. Yavaş ol. Yavaş. Ahaha. Sigozon, ne demek istiyorsun? Hey, gel gel. Otur. Büyük kızımız Mingli'nin paraya ihtiyacı var. Sen de para verebilirsin. Ama Mu 3. bey geldi. Mu 3. bey. Evet, Mu Holding'in patronu. Mujhangyan. Çok sıcak hissediyorum. Hocam ne oldu sana, hocam? Böyle daha iyi mi? Hocama nasıl böyle saygısızca davranabilirim? Yine sen mi? Bana ilaç vermeye cüret ettin. Sen hoca değilsin. Liang Cheng'de. Ben Mujangyan'ı kızdırmaya kimse cüret edemez. Bunu sana ödetirim. Bana cüret edip böyle davranmak. Dün geceki hoca çok korkutucuydu. Uyanmadan önce kaçsam iyi olacak, bu sonraki dönem sargısı. Nasıl bu kadar zor giyiliyor? Nasıl giyilir ki bu? Kiminle ten temasında bulundum. Mingli, gökyüzü yıldırımı yere ateş düşürdü. Kızına nasıl böyle yapabilirsin? Mingli, baba bunların hepsini senin iyiliğin için yapıyor. Mu 3. bey seni o kadar seviyor. Sadece aşıkların sonunda birleşmesini sağlamak istiyorum. Bunda yanlış ne var? Ayrıca Mu Tingsheng seni hiç beğenmiyor. Seni köyden buraya getiren baban. Biraz düşünmelisin. Bizim Si ailesine biraz katkıda bulunmalısın. Hey, Mingli geldi. Mingli, Mu 3. beyin yatağına girmeyi başardığın için tebrikler. Bugün hastanede anladım. 3. bey sana farklı davranıyor. Eğer 3. bey seninle evlenmeyi düşünmüyorsa, tüm gücünle 3. beyin kalbini kazanmaya çalış. Siz sıradan insanlar, beni kontrol etmeyi hayal bile etmeyin. 3. bey ona birkaç kez prenses dedi diye gerçekten kendini prenses mi sanıyor? Eğer bu ölü kız, Mu 3. bey ile birlik olup bize karşı gelirse, o zaman işler zorlaşır. Anne unutma. 3. beyin nişanlısı var. Sadece Simingli'nin kendisinin, 3. efendinin yatağına tırmandığını söylersek, bizden önce biri onunla başa çıkar. Mingli dışarıda ezilirse, bize gelip yalvarmaz mı? Unutma, biz bir aileyiz. Prenses. Baş öğretmen. Yaklaşma. Prenses. Neden yalnızsınız burada? Baş öğretmenim geri döndü. Si ailesini terk ettikten sonra nereye gideceğimi bilemedim. Si ailesi yine seni ezdi mi? Sadece Si ailesi değil, sen bile ezdi beni. Prenses. Ayan, kucakladığın bu kadın kim? Bu benim prensesim. Ne prensesi? Hiç görmedim. Ayan bir kadını böyle kucaklıyor. Siminküve, Bintang abla. Ablam, bilmiyorum nasıl oldu da Mu 3. efendiyle yakınlaştı. Bana hava mı atmaya geldin? İyi niyetliyim. Bintang ablaya haber vermeye geldim. Dün gece Simingli, Mu 3. efendiyle yattı. Tang, ne oldu? Bir şey yok, Pi teyze. Aya'nın az önce getirdiği kız. Si ailesinin büyük kızı. Siminkyue'nin ablası. Si ailesinin büyük kızı. O, Tingsheng'le nişanlı değil miydi? Evet, Aya'nın yanına gidip bakayım. Yardıma ihtiyaç var mı? Bayan Si 39 derece ateşle yanıyor. Zaten ateş düşürücü iğne yaptım, sadece. Az önce Bayan Si'yi muayene ederken. Bir şey daha fark ettim. Prensese ne oldu? Hangi ahlaksız onu? Kul, ölümü hak ediyor. Prenses hazretlerini koruyamadım. 3. efendi, Bayan Si'den önce. Sence ruh sağlığın için.
Psikiyatriye gitmen gerekmez mi? Çık dışarı. Gidip araştır. Dün gece prenses kimlerle temas etti? Prenses. 3. efendi. Simingli hanımefendiden mi bahsediyorsunuz? Cüret. Prensesin adını sen mi ağzına alıyorsun? Kul hata etti. Hemen araştırmaya gidiyorum. O ahlaksızı bulduğumda onu paramparça edeceğim. Baba, beni öldürme. Prenses, kimse seni öldürmeyecek. Ben seni koruyacağım. Hoca, Prenses, korkma, ben seni koruyacağım. neden her baba bana karşı bu kadar acımasız? Sana acımasız davranan hiç kimse baban olamaz. Hoca, benim babam olur musun? Prenses, bu uygun değil. 8 yaşından beri hocam oldunuz. Ben sizin öğrencinizim. Küçüklüğümden beri beni büyüten siz. Neden babam olamıyorsunuz? Zi ailesinin reisi de bana iyi davranmıyor. Hiçbir zaman baba sevgisi hissetmedim. Prenses, ağlama, ne dersen yapacağım. Hoca, dün gece ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Dün gece, prenses. Dün gece hangi kadınla odaya girdiğimi biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bir gün, hoca, insanlık dışı bir şey yaparsanız. Ne yaparsınız? Asla insanlık dışı bir şey yapmam. Eğer yaparsanız, hem de bana karşı yaparsanız. Ölümle cevap veririm. Hayır, hayır, hayır. Dün gece olanları içimde saklayayım. Si ailesinden ayrıldığınıza göre önce benim evimde kalın. Hızlıca para kazanıp size bir prenses sarayı yaptıracağım. 3. efendi. Dünkü çarşafın DNA test sonucu. Çıktı. Lütfen bakın. Ne DNA'sı? Dün gece birlikte olan kadını arıyorum. Bu çağda karşı tarafın kanı varsa bulunabilir. Bulundu mu? Üzgünüm 3. efendi. DNA test sonucu çıktı ama. Viang veri tabanında. Karşı tarafın kimliğini eşleştiremedik. Aramaya devam edin. Emredersiniz. Yani Ayan, dün gece birlikte olduğu kişinin Simingli olduğunu bilmiyor. Prenses, ilacınız. İlaç içmeyeceğim. Bu batı ilacı, doktor acı olmadığını söyledi. İlaçla ilgili hiçbir şey yemem. Bu ilaç değil, şeker, tatlı. Beni 3 yaşında bir çocuk mu sanıyorsun? Cüret edemem. Ayan, neden yerde diz çöktün? Prensesi ilaç içmeye ikna ediyorum. Getirdiğin bu kadın, seninle tam olarak ne ilişkisi var? Prenses hükümdar. Ben ise bir tebaayım. Anne, lütfen prensese saygısızlık etme. Hangi prensesmiş o? Sen bu kadın için Vintang'ı terk ettin. Vintang senin nişanlın. Bintang gerçekten de. Bu bedenimin nişanlısı. Ama o gece bir kadınla gerçek bir evlilik yaşadım. Onu mutlaka bulacağım. Karşılığımı neydi? Mu Changyan, kaç kişiyle birden çıkıyorsun sen? Hep temiz bir hayat sürdün, 30'lu yaşlarına geldin. Etrafında dişi bir canlı bile yoktu. Nasıl oldu da bir gecede ahtapota dönüştün? Teyze Pi, Ayan'ı suçlama. Bak, Vintang hala seni bu kadar önemsiyor. Bayan Su, umarım nişanımızı bozabiliriz. Vintang, Chanya'nın artık bu kadın var. Ve bu kadına karşı sorumluluk almak istiyor. Mu ailesi olarak. Sana karşı mahcup hissediyoruz. Aslında çok memnunum. Changyan sorumluluk sahibi biri. O gece Intercontinental Otel'de benimle olan kişi. Chanyan'dı. Ne saçmalıyorsun sen? Bayan Si, neden saçmaladığımı düşünüyorsun? Söyle hadi. De ki sen. Dün gece Ayan'la yatan kadınsın. Önüne fırsat kondu ama kabul etmeye cesaretin yok. O zaman bu nadide fırsatı elimden kaçırmam için beni suçlama. O gece gerçekten sen miydin? Ayan, inanmıyorsan, otel lobisinin kamera kayıtlarını kontrol ettirebilirsin. Neden vedalaşmadan ayrıldın? Bu sabah şirkette acil bir iş çıktı. Aceleyle gittim. İki ailenin büyükleri çoktan nişanımızı ayarladı. Seninle otelde bir gece geçirmek o kadar da büyük bir mesele değil. Ayan, sen ve Vintang birbirinize uyuyorsunuz. Sen de onunla evlenmek istiyorsun. Bence siz ikiniz en kısa sürede düğünü yapın. Lütfen dışarı çıkın. Prenses Hazretleri yoruldu ve dinlenmeye ihtiyacı var. Teyze Pi, hadi biz çıkalım. Bu Bayan Si, Ayan için kesinlikle çok önemli. Ne kadar önemli olursa olsun. Senin kadar önemli değil. Zamanımız bol. Gerçekten Bayan Su ile evlenecek misin? Bayan Su üzerinde DNA testi yaptıracağım. Benim özel meselelerim prensesi ilgilendirmez. İmparatorluk öğretmeninin evi de bu prensesin uzun süre kalabileceği bir yer değil. Hadi biraz güç toplayıp buradan gidelim.
Doktor ilacı su ile içmem gerektiğini söyledi. Neden daha önce söylemedin? Prenses, şeker ALV. Küçüklüğümden beri Tayfu en iyisiydi. Hey Mingli, neden ona seslendin? Bu kim? Bu, Si ailesinin büyük kızı. Yani Ting Sheng'in nişanlısı. Duydum ki, Si ailesinin büyük kızı talihsiz bir yıldızla doğmuş. Ailesine zarar verdiği için 20 yıl kırsalda büyütülmüş. Hey Mingli, gel çikolata dene. Bu, Belçika'dan yeni gelen en kaliteli çikolata. Bu nedir? Ne kadar tatlı. Çikolatayı bile bilmiyor. Çikolata, tatlı bir yiyecek. Mingli hiç yemediyse sana nasıl yenileceğini öğreteyim. Önce çikolatayı ağzına ALV. 4-5 saniye ağzında tut, sıcaklığı hisset. Sonra dilinle hafifçe ez, kalitenin yumuşaklığını hisset. En son birkaç kez çiğne. Yoğun şarap aromasını tadacaksın. Ama dişlerin kararmış. Bu tatlıyı yemek pek zarif durmuyor. Hey Mingli, belki çay içersin? Büyükanne, istediğiniz çay hazır. Çay içmek zarif olmaz mı? Yüz binlerce liralık çayı anlamayan birine vermek gerçekten ziyan olur. Bu, Emeği Dağı'ndan gelen Kartepesi yeşil çayı. Bu çayın yapım tekniği kaybolmuştu. Ta ki 30 yıl önce, yaşlı bir usta eski kitaba göre yeniden başarana kadar. Wintang çok bilgili. Bu emeği yeşil çayı. 1 gramı en az 5 milyon lira. Pi teyzenin bize verdiği bu çay en az 10 milyon lira eder. Hey Mingli, neden içmiyorsun? Çay iyi demlenmemiş, su çok sıcak, aroması gitmiş. Demleme süresi de çok uzun, rengi sertleşmiş. Gerçek Kartepesi yeşil çayı bu tadı vermez. Hep bu tadı içtim. Kartepesi yeşil çayı başka ne tadı olabilir ki? Belki Mingli bize bir demlik çay demlesin. Gerçek Kartepesi yeşil çayının tadına bakalım. Size çay demlememi mi istiyorsunuz? Kırsaldan gelen bu tatlı şey, kendine prenses diyor. Mingli çay demlemek istemiyorsa, bırakalım. Si Hanım, az önceki sözlerin uydurma değildi. Değil mi? Yaşlı bir kadına çay demlemek, senin için zor mu? Tamam, prenses olarak zoraki kabul ediyorum. Size gerçek Kartepesi yeşim çayının tadını tattıralım. Ruh fırını mavi seramik var mı? Kartepesi yeşim çayı mavi seramikle içilmeli. Mavi seramik. Geçen yıl ailem 1 milyar harcadı. Ruh fırını antika mavi seramik seti almak için. Çay demlemek için mi kullanılıyor? Mingli, mavi seramiklerin dünyada kaç tane kaldığını biliyor musun? Kimse mavi seramikle çay demlemez. Bizim evde 2 milyar değerinde bir mavi seramik setimiz var. Ama onunla size çay yapmam. Mavi seramikler gelecekte bu kadar değerli mi oluyor? Ama ne kadar pahalı olursa olsun, başma beyinci bunu. Dünyada eşi benzeri olmayan bu hazini. Zaoyang Sarayı masumlardı. Pekala. O zaman bu prenses size bir demlik çay hazırlayayım. Teyze Pi, sen de buna razı oldun mu? Gramı 10 milyon olan Kartepesi yeşim çayını mahvetmesine izin verdin. Si Mingli taşrada büyüdü. Ne anlar ki? Üstelik Si ailesinin varlığı. Kartepesi yeşim çayı almaya yetmez. Bence Si Mingli'nin içtiği. Sahte Kartepesi yeşim çayı. Bırakın densizlik etsin. Tek bir çay türünden. Nasıl iki farklı tat çıksın? Ama bu köylü kız. Çay demlerken oldukça hoş görünüyor. Mingli, televizyonda Japon çay seremonisini mi izledin? Japonya mı? Pusan Krallığı mı diyorsun? Japonya denen bir ülke olduğunu bilmiyor musun? Taşradan çıkmış olmasına şaşmamalı. Hiç kültürü yok. Bayan Si, burada rezil olmayı bırak. Barbarların çay seremonisi ne öğrenilecek ki? Gerçek çay seremonisinin kökeni Çin'dir. Ama tüm Çin'de kadim çay seremonisi çoktan kayboldu. Artık kimse bilmiyor. Benim kullandığım, bahsettiğin kadim çay seremonisi. Bayan Si yıllardır taşrada yaşıyor. Nasıl oluyor da çoktan kaybolmuş kadim seremoniyi biliyor? Gerçek kadim çay seremonisini hiçbirimiz görmedik. Si Mingli kendinin bildiğini söylüyor. Bildiğini varsayalım o zaman. Bu küçük şirin, olmayanı varmış gibi göstermeyi seviyor. Ne güzel bir koku. Koku çaydan geliyor. Kartepesi yeşim çayının kokusu nasıl bu kadar yoğunlaştı? Büyükanne, lütfen Kartepesi yeşim çayının gerçek tadına bakın. Yıllardır bozuk demlenmiş Kartepesi yeşim çayı mı içiyormuşuz? Bu çayın rengi
Az öncekinden gerçekten farklı. Bu çay ancak cennette olur. Bir çay bu kadar lezzetli olabilirmiş. Mingli harikasın. Kesinlikle daha önce çay ustasıydın, değil mi? Duydum ki, çay evindeki o genç ve güzel çay ustaları bir tayli yüz binlerce liraya satılıyor. Bu sadece ellerindeki beceriyle değil. Anne, nasıl olur da prensesin size çay demlemesine izin verirsiniz? Geldin mi Ayan? Üçüncü efendi kime prenses diyordu? Onlar Kartepesi zümrüdünün gerçek tadını hiç tatmadılar. Ben de onlara bir demlik demledim. Bayan Si, biraz çay demleme becerisi var diye fazla gururlanma. Anne, az önce prensesin kullandığı teknik. Günümüzde kadim çay yolu olarak biliniyor. Sizin gibi herkesin yapabildiği basit bir numara değil. Si ailesinin kızının bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum. Anne, prenses çay demlerken neden evdeki gök mavisi porselen çay takımını kullanmıyorsun? Ne saçmalıyorsun sen? Nasıl olur da 2 milyar değerindeki eşsiz hazine çay takımı olarak kullanılır? Prenses, 2 milyar değerindeki eşsiz hazineye layıktır. Bayan Si ile 3. efendinin birbirine hitabı neden bu kadar tuhaf? Bunu biliyorum. Bu son zamanlarda popüler olan rol yapma oyunu. Ben gidiyorum Pi teyze. Bayan Su, lütfen durun. Gen Bankası'ndan DNA verilerinizi karşılaştırdım. Test sonuçları çıktı. O geceki kadın gerçekten sizsiniz. Ayan, o gün henüz ayılmamıştın. Ben otelden sessizce ayrıldım. Sana fazla yük olmak istemedim. Her ne kadar nişanlı olsak da. Ama bana hep soğuk davrandın. Merak etme, ten temasında bulunduğumuz için. Sana karşı sorumluluğumu yerine getireceğim. Anne, babaya haber verin. Bayan Su ile evliliğimiz için hazırlıklara başlayalım. Ay, tebrikler. Gerçekten sabrın sonu selamettir. Baş öğretmen evlenip çocuk sahibi olacak ama bu an geldiğinde. Ben onun için sevinemiyorum. Prenses, seni bir yere götüreyim. Pi teyze, yoksa ben mi fazla kuruyorum? Aya'nın Mingli'ye bu kadar iyi davrandığını görünce içim biraz sızlıyor. King Tang, bu gece Mu ailesinde kal. Çocuğun olduğunda Aya'nın kalbini tamamen kazanabilirsin. Prenses, buyurun. Prenses son zamanlarda Si ailesinden ayrıldı. Ben pek içim rahat değil. Son zamanlarda biraz para kazandım. Burayı yeniden düzenlettim. Baş öğretmen burayı bana kalmam için mi veriyor? Tapu senedine prensesin adı yazıldı. Tapu senedi de çok değerli. Sana kira ödeyeyim. Tamam. Ah, doğru. Prenses için bir kang yatak sipariş ettim. Tüm oturma odasını kaplayacak kadar büyük. Bence gelecekteki. Simons yatakları da oldukça rahat. Prenses merak etmesin, bir yıl içinde mutlaka. Prenses için 100 dönümlük bir prenses köşkü düzenleyeceğim. Artık bu dünyada büyük şia yok, hanedan yok. Ben sadece sıradan bir insanım. Bundan sonra bana prenses demene gerek yok. Olmaz. Prenses her zaman benim prensesimdir. Eğer prensesi sıradan biri gibi görürsem, bu prensese karşı büyük bir saygısızlık olur. Hocam gerçekten beni kızı gibi şımartıyor. Bayan Su, yanlış odaya girdiniz. Teyze Pi bizi aynı odada yatırmamızı söyledi. Bu uygun değil. Lütfen dışarı çıkın Bayan Su. Ne uygunsuzluğu? Ayan, artık senin nişanlınınım. Bayan Su giyinik değil. Yatağımda oturması ahlaksızlık. Utanmaz. Gidiyor musun? Gitmezsen ben giderim. Ayan, Bayan Su, lütfen kendinize çekidüzen verin. Ayan, ne oldu? Su Wintang, sen burada ne yapıyorsun? Ayan, bu soruyu az önce bana sordun. Defol. Senin nezaketin, gülümsemen sadece Simingli'ye ait. Bana ait olamaz mı? Si Mingli. Son zamanlarda bana ne oluyor? Otelde olmam gerekmiyor muydu? Nasıl şimdi tekrar evdeyim? Ayan, Simingli'yi şımartmanı umursamıyorum. Sadece Su ve Mu ailelerinin yıllardır dost olmasına saygı duyarak bana biraz saygı göster. Defol. Ben senin gibi şirinleri sevmem. Artık senin kadınım. Neden bana bu kadar soğuksun? Herkesle yatarım ama seninle asla. Üçüncü bey, emriniz üzerine Ru fırını. Gök mavisi porselen çay takımı, çeşitli büyük Şia hanedanı porselen dekorasyonlarını Charlotte Waterbay apartmanına gönderdim. Charlotte Waterbay apartmanı. Ayrıca bulmamı istediğiniz antik Çin kitabı Luki. Şu anda bir koleksiyoncunun elinde.
Karşı taraf bize satmak için 1 milyar talep ediyor. Neden antikaları Charlo Waterbay apartmanına göndereyim? Hem de 1 milyara antik bir Çin mi alayım? Aklımı mı kaçırdım? Charlo Waterbay apartmanı anahtarı. O daire yıllardır boş değil miydi? Kim o? Sensin. Tayfu. Erkeğine benziyor muyum? Beni her gördüğünde Tayfu diye çağırıyorsun. Bırak beni, bırak beni. Neden bilmiyorum. Son zamanlarda her uyandığımda hafızamda kopukluk oluyor. Arada neler olduğunu da hiç bilmiyorum. Ama dairemde görünmenin tek bir ihtimali var. Dairemde beslediğim kanaryasın. Bırak beni. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. Başım neden bu kadar ağrıyor? Prenses, bu kul prensesin dairesinde nasıl bulunur? Mu Changyan, sen. Kul kıyafetsiz. Prensesi rahatsız ettiğim için ölümü hak ediyorum. Kıyafetsiz olmandan daha fazlası var. Lütfen prenses cezalandırsın. Gelecekte insan öldürmek yasak, dövenler de cezalandırılır. Bu kul sizi cezalandırdığım için hapse girmek istemiyor. Prenses değerli vücudunuz. Prensesin kendisi hareket etmesine gerek yok. Kul başka birini bulup kendime ceza uygulatacağım. Vay. Siz ne yapıyorsunuz? Dışarı çık. Üçüncü efendi. Ne yapıyorsun? Kul imparatorun önünde uygunsuz davrandı. Kendim kırbaç cezası istiyorum. Lütfen teyzeli bana 20 kırbaç vursun. Siz gençlerin arasındaki flört oyunları. Biz yaşlılar gerçekten anlamıyoruz. Önce büyük hanıma yemek yapmaya gideyim. Büyük hanımı çağırın. Prenses demek zaten çok saçmaydı. Mu üçüncü efendinin. Daha da saçma şeyler yapabileceğini düşünmemiştim. Prenses, nereye gidiyorsunuz? Taşınacağım. Prenses nereye taşınacak? Senin olmadığın bir yere taşınacağım. Prenses, kulda neden kıyafetsiz olduğumu bilmiyorum. Prensesin oturma odasında uyandım ama prensesi korumak kulun görevi. Lütfen prenses taşınmasın. O zaman bana dairenin anahtarını ver, izinsiz içeri giremezsin. Kul emreder. Ah, prenses nereye gidiyorsunuz? Simingli, Yangcheng'deki en iyi üniversiteyi kazandı. Okuldaki dersleri kaçıramam. Kul hemen prensesin seyahat törenini ayarlayayım. Törene gerek yok. Bugünkü Çin'de artık kraliyet ailesi yok. Hizmetçi ve muhafız takip etmesine gerek yok. Sakın saçmalama. Yoksa seni sorgularım. Efendim, emrinizdeyim. Prenses, yavaş gidin. Hey, prensesi korumak için birkaç koruma ayarlayın. Arkadaşlar, bu sergi salonundaki tüm sergilenen aletler. Hepsi Büyük Şia Hanedanı Prenses Zaoyang'ın yatak odasından geliyor. Prenses Zaoyang, o, Şia Shang İmparatoru'nun en sevgili prensesiydi. Ne kadar güzel. Büyük Şia hanedanının en ustaca işlenmiş mücevherleri ve süs eşyaları. Hepsi sadece Prenses Zaoyang'a aitti. Büyük Viyayay'ın prensesleri halkın servetini her yerde topladıkları için. Büyük Şia yıkıldı. Büyük bir ayağının yıkılışı. Prenses Zaoyang ile ne ilgisi var ki? Simingli, okulumuza nasıl girdin? Torpille geldin, değil mi? Büyük Viyayay'ın tarihini nasıl bilmiyorsun? Büyük bir ayağının tarihini senden çok daha iyi biliyorum. Sadece Prenses Zaoyang'ın ölümünden sonraki tarihi bilmiyorum. Prenses Zaoyang savurgan bir hayat yaşadı. Büyük saraylar inşa etti. Bu da büyük odada halkın sefalet içinde yaşamasına neden oldu. Ayrıca Prenses Zaoyang doğası gereği ahlaksızdı. Her yerde güzel erkekleri zorla aldı ve hatta kendi öğretmenini bile zorla elinde tuttu. Büyük Viyayay'ın birinci güzeli Mu Taifu. Bunların hepsi tarihçilerin uydurması. Bence bunların hepsi doğru. Yoksa Mu Chang'an nasıl isyan başlatabilirdi? Hatta Şia Shang İmparatorunu insan heykeli yaptı. Ne dedin? İsyan mı? Simingli, Biank Üniversitesi'ni nasıl kazandın? Bu temel tarih bilgisini nasıl bilmiyorsun? Cheng'de'nin 31. yılında İsyan ordusu Shangji'yi kuşattı. Prenses Zaoyang suçundan korkarak intihar etti. Surlardan atladı. Mu Chang'an isyancılarla içeriden işbirliği yaparak Şia Shang İmparatorunu yakaladı. Mu Chang'an Büyük Oğay'ı yok ettikten sonra İsyancılar onu yeni imparator ilan ettiler. Neden? Neden bunu yaptı? Bana göre Mu Chang'an, Prenses Zaoyang'ın yanında her türlü aşağılamaya maruz kaldı. Bu yüzden Mu Chang'an, 10 yıllardır biriken bu aşağılamaları hepsini Şia Shang İmparatorunun üzerinden çıkardı. Şia Shang İmparatorunun uzuvları Mu Chang'an tarafından kesildi. Yarım yıl sonra Şia Shang İmparatoru sonunda öldü. Mu Taifu, sen. Mingli, ne oldu?
İyi misin? Ablacığım, tarihi eseri kırdın. Bu ne kadar paraya mal olacak? Bu sadece para ödeyerek çözülecek bir şey değil. Simingli muhtemelen hapse girecek. Bu sadece son yıllarda üretilmiş bir taklit. 600 yıl öncesinden kalmış bir eser değil. Daşiya kültürel mirasını kırdın, hapse girmeyi bekle. Bu sergi salonundaki eserlerin sadece 1/3'ü gerçek antika. Diğer 2/3'ü ise taklit. Müze nasıl taklit eserleri sergileyebilir ki? Daşiya tarihini bile bilmiyorsun. Bu sergideki eserlerin 2/3'ünün sahte olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Simingli, bunun sahte olduğunu söyleyince, yasal sorumluluktan kurtulacağını mı sanıyorsun? Bu porselen vazonun sahte olduğunu geçelim şimdi. O zaman sana sormak istiyorum Simingüe. Az önce beni sen ittin, değil mi? Ablacığım, beni nasıl böyle suçlayabilirsin? Simingli, bu kadarı da fazla. Bu bir iftira. Abla, beni de suça bulaştırarak. Sorumluluğu bana da paylaştırmak istiyorsun. Merak etme, kız kardeşiz. Mutluluğu paylaştığımız gibi. Sıkıntıyı da paylaşırız. Mingyu, sen çok iyi kalplisin. Simingli, Daşiya kültürel mirasını kırdı. Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Simingüe, senin bu oyunların kar tepesi yeşim çayından bile daha yeşil. Müdürü çağıracağım. Mahvoldun. İşte bu, numarası 312 olan Birleşik Dallar mavi beyaz porselen vazo. Müzemdeki kültürel mirasımı kim kırdı? O kırdı. Müdür bey, lütfen polisi aramayın. Ablam, Mu ailesinin büyük oğlu Mu Tingsheng ile nişanlı. Hapse giremez. Müzemdeki kültürel miras kırıldı, tazminat ödemek zorunda. Bu Birleşik Dallar mavi beyaz porselen vazonun değeri 100 milyon. Ailemizde o kadar para yok ki. Mingli, belki Tingsheng'den 100 milyon borç alabilirsin. Yanların çok iyi. Beni böyle kışkırtmanın amacı. Bu ailesinin benden daha çok nefret etmesini sağlamak. Sana çözüm bulmaya çalışıyorum. Bu vazonun değeri 100 milyon değil. Değeri sadece bu kadar. Dilenci mi sanıyorsun bizi? Müdür, yine de polisi arayalım. Genç hanım, bunun 2 yıl önce üretilmiş bir taklit olduğundan. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çok görünce doğal olarak anlıyorsun. Ateşten gözlerin mi var sanki? Bu kadar yetenekliysen. Sergideki eşyaları nasıl kırabilirsin? Açık mızrak kolay saklanır. Ama gizli ok zordur. Seninle tartışacak halim yok. Polisi arayalım. Genç kızla uğraşmayalım, bırakalım gitsin. Tamam, gerçekle sahteyi tek bakışta ayırt edebiliyorsun. O zaman bana şunu söyle. Bu sergide kaçı gerçek, kaçı taklit? Şu ve şu. Hepsi Büyük Şiaçeng'de döneminden. Geri kalanıysa. Hepsi sahte. Saçmalıyorsun. Tamam, kapa çeneni. Ağzın gazdan beter kokuyor. O 200 lirayı yerden ALV. Müdür, bizi aşağılıyor bu. Ha ha ha, ne eksik ne fazla, tam kararında. Bu dalları birbirine dolanmış mavi beyaz porselen. Benim porselen fabrikasından 200 liraya aldığım parça. Müdür, şaka mı yapıyorsun? 2 yıldır bu müzeye geliyorsun. Gerçekle sahteyi ayırt edemiyor musun? Burada ışık çok loş. Şimdi dikkatli bakınca gerçekten taklit gibi duruyor. Geri kafalı, kıza özür dile. Çok özür dilerim ama sergide elini kolunu sallaman hiç doğru değil. Simingüe beni itti dedim ya. Sinirimi bozuyor. Bana 100 lira gönder. Neden sana 100 lira göndereyim? Az önce dertte de sevinçte de birlikte demedin mi? O zaman ablayla 200 lira göndereyim. Madem abla suçu benim üstüme atacak. O zaman tazminatın tamamını ben ödemeye razıyım. Rolün de paran kadar az olsa keşke. Mingyu, üzülme. Hepimiz senin yanındayız. Simingli sana çok kötü davrandı. Okula dönünce. Onu öyle bir hırpalarız ki. Bırak, ne de olsa Mingli köyden gelmiş. Anlamaz bu işlerden. Baş öğretmen isyancılarla içeriden anlaşmış. Yıllardır ona güvenmişim, boşuna. Bu baş öğretmenin doğum günü hediyesi değil miydi? Prensesim, Baş öğretmen. Kurtar beni. Bu dünyada öldüğüme tanık olan tek nesne sensin. Abi, bu ne kadar? Küçük hanım, gözünüz keskinmiş. Bu yeşim pandantif, 1. sınıf beyaz kan yeşimi. Beğendiyseniz indirim yaparım. Asıl fiyatı 2000. Şimdi sadece 500. Bu sahte pandantif. Ne kadar pazarlık yaparsa yapsın, kar ederim. Kızım, ne kadar da kararlısın.
Başka şeylere de bakmak ister misin? Hayır, teşekkürler. Küçük kız, elindeki anka kuşu vadesini bir görebilir miyim? Sonunda ejder ve ankanın uyumunun diğer yarısını buldum. Demek Anka Jadesi ve Ejder Jadesi bir çifteymiş. 1 milyon teklif ediyorum. Bu anka vadeni bana satar mısın? Amca, bu vadeyi o benden. 500 liraya aldı. 1 dakika geç kalmışım. Ama daha yüksek bir fiyat vermeye hazırım. Dede, Ejder vadeniz nasıl elinize geçti? Atam bizzat işledi onu. Diğer yarısı olan anka vadesini de sevdiği kadına hediye etmiş. Atanız kimdi? Atam tarihte oldukça ünlü biriydi. Adı Mu Changing'ti. Yani diyorsunuz ki Muchang bu Anka vadesini sevdiği kadına vermiş. Bu imkansız. Muchangangin bu vadiyi Zahayang prensesine hediye ettiğini bilmiyor musunuz? Demek atamın sevdiği kadın Zaha Yang prensesiymiş. Zahayang prensesini nasıl sevebilirdi ki? Aynı yıl isyancılar başkenti kuşattı. Zahayang prensesi Batı için canı fedaydı. Muchang ise isyancıların lideri oldu. Eğer Zahayang prensesi hala hayatta olsaydı, İnsan kütüğü yapılan o olurdu. Tarih kitapları sadece geçmişte olanları anlatır. Mu Changangin Xia Shang İmparatoruna neden bu kadar acımasız davrandığını sadece kendisi en iyi bilir. Dede, Muchangyan size ne kadar yakın? Küçük oğlum, Eğer 10 milyon verirsen, bu Anka vadesini sana satarım. işte 10 milyon. 10 milyon mu? Bu vade üzerindeki kırmızılık. Açıkça sonradan oluşmuş. Anka vadesindeki bu renk. Kesinlikle Zaha Yang prensesinin kanıyla boyanmış. Bu vade paha biçilmez bir hazine. Teşekkürler dede. Bu vade paha biçilmezken, neden ona sattın? Bu Anka vadesinin anlamını öğrendiğim andan itibaren. Ondan hoşlanmadım. Ne yapıyorsun? Bu anka vadesini ben çöplükten bulup aldım. Bu değerli hazineyi size nasıl bırakırım? Dede, iyi misin? Onu bana geri ver. Ah, az kalsın atamın son arzusunu yerine getirecektim. Dede, iyi misin? Dede. Sen benim dedemi ittin, değil mi? Hangi gözün benim onu ittiğimi gördü? Eğer gerçekten ben itirseydim. Ben çoktan kaçardım. Ting Sheng ağabey. Ben az önce her şeyi gördüm. Dedeyi iten kesinlikle Mingli oldu. Simingyue, eğer gözün iş görmüyorsa, ihtiyacı olan birine başlayabilirsin. Biz Mingyu ile çok uzakta bile gördük ki. Simingli ile bu yaşlı dede birden kavga etmeye başladılar. Evet, ben de gördüm. Haklısın. Pek çok insan gördü. Hala benimle inkar etmek mi istiyorsun? Güvenlik kamerası yalan söylemez ki. Kim bilmez ki yol kenarındaki kameraların çoğu bozuk. Mu dedenin tedavi sürecini geciktirmek istemiyor musun? Nasıl bu kadar kalpsiz bir insan olabilirsin? Dede, biraz daha dayan. Ambulans hemen geliyor. Onu düz bir şekilde yere yatır. Benim dedemin ne statüde olduğunu biliyor musun? Onu nasıl yere yatırabilirsin? Nefes almasını da istemiyor musun? Hemen onu düz bir şekilde yere yatır. Ne yapıyorsun? Mingli, sen bu fırsattan yararlanıp Mu dededen intikam mı alıyorsun? Çekil git. Dedeme dokunma. Ben kan alarak hayat kurtarıyorum. Kan almak nasıl insan hayatını kurtarabilir ki? Kırdan gelen şekerim. Hiç bilimsel bilgi yok sende. Simingli, bence sen insan kurtarmıyorsun. Tam olarak insan öldürüyorsun. Dur artık. Yaşlı dede ayıldı. Dede. Ben daha önce acil kurtarma dersi aldım. Gel, ben dedeye dış göğüs masajı yapayım. Simingyue, delirdin mi? Mingyu, bir şeyin yok mu? Ben dedeyi kurtarmak istiyorum. Ama Mingli o. Dedenin şu anki sağlık durumuna göre. Göğüs kafesi dış baskıya dayanamaz. Küçük hanımcık, hiç tıbbi bilgin yok. Kızım. Sana söyleyecek bir sözüm var. Gerçekten de sensin dedemi iten. Sen deli misin? Pachangay nasıl senin gibi? Domuz kadar aptal bir torun bulmuş ki. Taifu. Neden her seferinde bana Tayfu diyorsun? Bu bana verdiğin özel lakap mı? O öğretmen değil. Öğretmenin ruhu tekrar vücudundan kayboldu. 3. amca. Dedemi iten oydu. Dedemin kalp krizi geçirmesine neden oldu. Mu Tingsheng, güvenlik kamerasını kontrol ettin mi? Eğer kamerayı kontrol edersem, bu Mingyu'ya inanmadığım anlamına gelir. Mu Tingsheng, beni ölüme mahkum etmek istiyorsun, değil mi?
Smingyue ve diğer kızların hepsi yalan söylüyor. Önümde Mingyue'yu karalamanıza izin vermem. Beyinsiz olduğun için kendini kaybetme. Etrafta herkesi rahatsız etme, olur mu? Üçüncü amca, bu sefer o dedeme zarar verdi. Artık onu koruyamazsın. Ben onu korudum. Beni koruyacağını hiç beklemiyorum zaten. Öğretmen. Neden? Hafızamda Simingli her zaman bana gülümserdi. Ama onun gülümsemesi bana ait değil gibi. Benden korkuyorsun, değil mi? Bana yaklaşma. Tingsheng, dedemin durumu nasıl? Doktorlar hala dedemi kurtarıyor. Eğer dedeme bir şey olursa, seni asla affetmem. Doktor, dedemin durumu nasıl? Büyük baba için tedavi yaparken. Sol elinin işaret parmağında yaralanma olduğunu bulduk. Soruyorum, hastalandığında kimin onun kanını aldı? O yaptı. O dedemi itti. Ayrıca broşumu da çaldı. Dedeme zarar verdi. Ben zaten dedeme dış kalp masajı yapacaktım. Ama Mingli beni durdurdu. İyi ki o anda büyükan baba için dış kalp masajı yapmadın. Bu genç bayan ilk yardım yöntemi tamamen doğru. O zamanında büyük babanın kanını aldı. Böylece büyük babanın kan basıncı normale döndü. Eğer o anda gerçekten büyük baba için dış kalp masajı yapsaydın, kalbi kurtarılamayabilirdi. Ben sadece yardım etmek istedim. Ayrıca gerçekten yapmadım ya. Üçüncü efendi, olay yerinin güvenlik kayıtlarını inceledik. Durum nasıl? Bir tüccar büyük baba ile tartışmış. O büyük babayı itti sonra kaçtı. Tingsheng, Az önce dedemi kimin ittiğini söyledin. Bunu Mingyue'den duydum. Ben okul arkadaşlarımdan duydum. Belki onlar yanlış görmüşlerdir. Şimdi git araştır. Dün müzeye giden öğrencilerden hangisi yalan söyledi? Kim okuldan atılacak? Eğer güvenlik kameralarını araştırmaya gidersem. Smingyue'ye güvenmediğimi kanıtlamış olurum. Tofu'nun bile beyni var, senin yok. Mu Tingsheng, Simingli'den özür dile. Sadece onu yanlış anladım. Özür dilemeye gerek yok bence. Simingli benim nişanlım. Üçüncü amca, onu koruman. Büyüklerin küçüklere olan sevgisini aşıyor sanki. Artık beni özür dilemiyorsun, öyle mi? Hayır üçüncü amca, cesaret edemem. diz çök. Üçüncü amca, size karşı gelmiyorum. Siz Mu ailesinin temel direğisiniz. Mu şirketinin dümenindeki kişisiniz. Simingli'den özür dile. Özür dilerim. Özür dilemeyi bile beceremeyecek kadar aptal mı oldun sen? Mingli, özür dilerim. Seni yanlış anlamışım. Daha yüksek sesle. Özür dilerim. Ayağa kalk. Dede, iyi misin? Anka kuşu yeşim taşı bulundu mu? Ejder ve anka yeşim taşları bir çift olamıyor. Acaba bu, Mu ailesi atalarımızın kaderi mi? Satıcı Anka yeşim taşını çalmak istediğine göre. Kesinlikle kara borsada yüksek fiyata satmak istiyor. Yakında. Anka yeşim taşının müzayedede ortaya çıkacağına inanıyorum. Ayan, Evet baba. anka yeşim taşı bulunursa, ne kadar pahalı olursa olsun, onu benim için müzayededen al. Anladım baba. Sen sakin ol, iyileşmene bak. Yaşlı adam, beni öldürecektin neredeyse. Bir şeyim yok. Tingsheng'den duydum. Efendiyi sen itmişsin. Anne, haberin gecikmiş. Babanın hastalanmasıyla Simingli'nin hiçbir ilgisi yok. O zaman neden burada? Babayı o kurtardı. Yani ona teşekkür mü etmemiz gerekiyor? Bayan Si'ye gerçekten teşekkür etmeliyiz. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Başka bir şey yoksa ben gideyim o zaman. Ayan, gelecek ay düğünümüz. Gelinlik seçmeye benimle gelir misin? Vaktim yok. Bayansi, belki sen benimle gelirsin. Dedemi kurtarmanın bir teşekkürü olarak. Hadi güzel birkaç kıyafet alalım sana. Tamam. Kartımı kullan. Merak etme, kesinlikle Bayansi'yi alacağım. Ne kadar güzel kıyafetler var. Hadi gidelim. Mingli, bu gelinliği beğendin mi? Hiç düşündün mü? Ateşle oynanmaz. Er ya da geç Mu Changyan öğrenecek. Oteldeki kadının sen olmadığını. Akıl erdirdiğimden beri. Mu Changyan'la evleneceğimi biliyordum. O gün otelde onunla birlikte olan kişi. Ben olmasam bile. Ne fark eder? Ben hep Chanya'nın nişanlısıydım. Mingli, bu kıyafet sana çok yakışmış. Dene bakalım. Gerek yok. Madem Bayan Su hiçbir şeyden korkmuyor. O zaman seninle Mu Changyan'a.
Mutluluklar diliyorum. Mingli, beni zor durumda bırakma. Changyan sana birkaç kıyafet almamı söyledi. Eğer bunu yapamazsam, Changyan'a nasıl hesap vereceğim? O zaman bu ve bu. Hepsini al da Mingli dene. Hiç böyle bir elbise giymemiştim. Mingli. Çok güzel olmuşsun. Eğer başdanışman bu kadar açık giyindiğimi görse. Kudurup kan kusmaz mı? Gerçekten çok güzel. Boynunun altındaki bu izler ne? Sivrisinek ısırığı. Ayağınla yatan kadın sensin, değil mi? Hala karşımda hava atmayı göze alıyorsun. Sen bakmaya devam et. Ben gidip başka bir şeyler seçeyim. Tamam, olur. Vay, bu kızın vücudu ne kadar güzel, yüzü de fena değil. Ne, ilginizi mi çekti? Bu kadar taze bir kız. Ona ilgin yok mu? O benim nişanlım. Tadına bakmışsın demek. Sizce benim konumum ve statümle böyle kalitesiz birini beğenir miyim? Yok, bak şu vücuduna. Bu kıvrımlar, sen beğenmiyor musun? Bari bize bırakın. Simingli'nin vücudunun Mingüe'den daha iyi olduğunu tahmin etmezdim. Şimdi gidip nişanlımın tadına bakayım. Tingsheng. Neden buradasın? Simingli soyunma odasına girdi. Evet öyle. Yenge, lütfen önce dinlenme odasında otur. Ben Mingli ile birlikte soyunma odasındayım. Daha hızlı çıkmayacağız. Muting Sheng dışarı çık. Yardıma ihtiyacın var mı? Giyini çıkarmana yardım edeyim. Sana dışarı çık dedim. Simingli, sana beni kazanma fırsatı veriyorum. Eğer bu fırsatı kaçırırsan, nişanımız iptal olur. Simingüe ile olan ilişkinizi benim bilmediğimi mi sanıyorsun? Nişanımız zaten çoktan iptal oldu. Nişanımızdan bu kadar nefret etmem. Üçüncü amcama yanaştığın içindir değil mi? Değil mi? Bu ne? Vücudunda kimin öpücük izi bıraktı? Üçüncü amcamla zaten yattın mı? Alo Ayan. Küresel alışveriş merkezine gelip beni alabilir misin? Simingli'ye ne oldu? Tingsheng, o genç çocuk çok tepkisel olur. İkisi şu anda tam keyif alıyorlar. Burada beklemek bana biraz garip geliyor. Müsait değilim. Eğer meşgulsün, kendim dönerim. Bırak beni. Benimle uğraşma. Changyan için benimle yarışacak bile yeteneğin yok. Bırak beni. Prenses tehlikede. Simingli ile Muting Sheng'in pisliklerinin benimle ne alakası var? Ben prensesi kurtarmaya gideceğim. Sen gerçekte kimsin? Prensesin hiçbir tehlikeye maruz kalmasına izin veremem. Bırak beni. Kaç. Neden kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Hadi gel. Üçüncü amcamın yatağında da bu kadar sert misin? Eğer bu sefer seni halletmezsem, kardeşlerimin yüzüne nasıl bakarım? Ayan, neden onları rahatsız ediyorsun ki? Senin çok kurnaz olduğunu biliyorum. Bana gösterdiğin. Daha da kötü olabilir misin? Beni yanlış anladın. Tingsheng ile Mingli çocukluğundan beri nişanlılar. Sadece şaka yapıyorlar. Bana tokat atmaya zorlama.
Öğretmen. Majestem geciktim. Prensesin beni bağışlamasını rica ediyorum. Öğretmen. Neden kalbim bu kadar acıyor? Sanki bir el kalbimi sıkıca tutuyor. 3. amca, Simingli benim nişanlım. Ne demek istiyorsun tam olarak? Ben duyuruyorum ki, senin ile Simingli arasındaki nişan. Resmen iptal edildi. Prensesi aşağılık etmeye cüret ettin, ölümü hak ediyorsun. Kırdan gelen küçük bir sevimli şey. Sen onu bir hazine gibi avucunda taşıyorsun. Herkesin bunu bilmesini sağlayacağım. Sen Mujangyan, benim gibi bir gençle kadın kapıştırıyorsun. Ayan, sakin ol. Yapma öyle. Ne sen, ne de Mu Tingsheng. Hiçbirinizi affetmeyeceğim. Bu kul yeterince koruyamadım. Prensesin cezamı vermesini rica ediyorum. Mutin Şenkler görüşlü bir insan. Sen benim onunla olan nişanımı iptal ettin. O kesinlikle senden intikam alacak. O zaman kesinlikle itibarın zarar görecek. Bu kulun itibar, prensesin güvenliği karşısında hiçbir şey ifade etmez. Öğretmen. Sen benim babama karşı. Telefonu aç sen. Alo. Biliyorum. Şimdi geri dönüyorum. Prenses, bu kul mu ailesine bir dönmem gerekiyor. Mutin Şenk yaşlı Mu hanımına iftirama attı. Prenses rahat olsun. Bu kul kesinlikle bu işi halledeceğim. Git. Mu Tingsheng uygun bir eş değil. Prenses için en kısa zamanda uygun bir damat seçmeliyim. Prenses için güvenilir bir aile bulmalıyım. 3. bey, Ne işin var? bu senin bulmamı istediğin şey. Biank şehrindeki evlenebilir yaşta olan tüm yetenekli gençlerin bilgileri, bir bakın. Bilgi? Hangi bilgi? 3. bey, sen prenses için damat bulmamı istemedin mi? Prenses. Prenses gir. Prenses Bayan Mingli değil mi? 3. bey siz. Ben ona prenses derim. O bana öğretmen der. Biz her gün böyle özel bir oyun mu oynuyoruz yani? Peki bu yetenekli gençlerin bilgileri? Getir bana bir bakayım. Öğretmen prenses için damat arıyorsa, peki ben ne olurum? Benim kadınımı başkasına verme fikri olur mu? Ayan, Anne. Ayan, şirkettekilerden duydum. Artık tam bir işkoliksin. Para kazanmak için deli gibi çalışıyorsun. Mu ailesinin imparatorluğunu sürekli genişletiyorsun. Vücudumu ele geçiren kişi biraz iş zekasına sahipmiş. Sana şifalı çorba yaptım. Hadi biraz iç. Bu çorba soğursa lezzeti kaçar. Hadi sıcakken iç. Tamam. Çorbayı içtikten sonra erken yat. Tamam anne. Sen de erken yat. Alo. Ayan, yavaş ol. Böyle yapma Ayan. Çok iyi hissediyorum. Bu saatte. Kim beni arıyor? Hoca. Hoca beyefendi olmanın kurallarına bağlıdır. Bu saatte odama gelmesi mümkün değil. Sen hoca değilsin. Ne oldu? Hocanın kapını açmasına izin veriyorsun da. Bana açamaz mısın? Hocanın varlığını nereden biliyorsun? Bu dünyada, vücudumda 2 kişilik olduğunu bilen tek kişi sen misin? Aramızdaki sırrı derinlemesine konuşmak istiyorum. Prenses. Hoca bu dudaklarını öptü mü hiç? Mingli, özür dilerim. Telefonuma yanlışlıkla bastım az önce. Bana kızmadın, değil mi? Telefonu hemen kapat. Mingli, neyin var? Bana kızmış olmayasın. Ayan duşa girdi, dedi ki, benimle yapmayı en çok seviyormuş. Bayan Su, az önce ne zamanı kastediyordun? 5 dakika önce. Ayan yatakta bana çok nazik davranıyor. Sana da öyle mi davranıyor? Ona cevap ver. Yatakta sana nasıl davrandım? Ses çıkarma. Benimle gizlice birlikte olmayı seviyorsun. Öyle mi? Küçük sevimli muhtemelen sinirden bayılmıştır. Mingli,
Tamam, seninle konuşmayacağım. Ayan duştan çıkmak üzere. Belki benimle bir kez daha yapacak. Sujin Tang, kiminle bir kez daha yapacaksın? Ayan, sen Simingli ile birliktesin. Yarım saat önce Mu ailesinde değildim zaten. Hangi adamla yataktaydın az önce? Yok, hiçbir adamla yatakta değildim. Ayan, beni yanlış anladın. Bana inanmalısın. Annemin pişirdiği o çorba fena değildi. Benim yerime ona iyi teşekkür et. Annemin o içten çabası için. Wintang, ne oldu sana? Ayan nerede? Ayan, sizin pişirdiğiniz şifalı çorbayı içtikten sonra Mu ailesinden ayrıldı. Dışarı çıktığını bilmiyordum. Simingli'yi aramaya gitti. Ne? Ayan'a o küçük tatlı şey. Ne büyü yaptı böyle? Ayan, Su ve Mu aileleri arasındaki nişanı bozmadı. Bu, benimle evlenmeye istekli olduğunu gösteriyor. Bence, Simingli'ye sadece geçici bir hevesi var. Simingli, Tingsheng'in nişanlısı değil mi? Ayan bir büyük olarak. Nasıl Simingli ile aşk ilişkisi yaşayabilir? Bu onun itibarını mahveder. Pi teyze. Endişelenmeyin. Bir çözümüm var. Prenses, kalkma vakti geldi. Baş öğretmen. Dün gece beni zorladın ama kasıtsız olduğunu düşünerek. Seni ölümden affedebilirim. Oh! Demek sadece benimle yattın, baş öğretmenle değil. Eski haline dönmedin. Beni görmek bu kadar istemiyor musun? Seni bu ahlaksızı öldüreceğim. Şu sözü bilir misin? Şakayık altında ölmek, hayalet olarak bile şehvetli olmaktır. Ölmeden önce seni iyice eğlendirmeliyim. Seni utanmaz. Doğru, beni öldürürsen. Baş öğretmenini bir daha asla göremezsin. O adamın neyi var ki bu kadar iyi? Sana görücü usulü eş arattığını biliyor musun? Ne görücü usulü eş? Siz ne yapıyorsunuz burada? Üçüncü efendi nerede? Üçüncü efendi nerede? Defol buradan. Üçüncü efendi. Dün gece gökyüzü yıldırımla, yer ateşle buluştu. Memnun musun? Ne söylemek istiyorsun? Şunu söylemek istiyorum ki. Bak, seninle Mingli'nin ilişkisi zaten. Ayrıca, Mingli'nin Tingsheng beyefendiyle olan nişanını bozdun. Hala onu bu kadar seviyorsun. Sizin nişanınız. Ben onunla evlenmem. Ne diyorsun sen? Konuşamıyorsan konuşma. Üçüncü bey. Benim evlilik işlerime karışmayan ne zaman sizin hakkınız oldu? Ablacığım, seni nasıl izleriz ki? Mu 3. beyin yanında isimsiz, sıfatsız kalırken, Ben küçükken beni köye attınız. Elin avucunun yemeğiyle büyüdüm. Bir gün bile anne baba görevinizi yaptınız mı? Si ailesinden ayrıldığım an sizinle tüm bağlarım koptu. Ben Simingli, sizinle zerre kadar ilişim yok. Ne dedin sen? Gözümün önünde insan dövmeye cüretin mi var? Üçüncü bey. Ben kendi kızımı terbiye ediyorum. Sence doğru değil mi? El kaldırmadan önce biraz beynini kullan. Sonuçlarına katlanabilecek misin? abla, bak 3. bey seni bu kadar koruyor. Neden onunla evlenmiyorsun? O zaman sen Mu Tingsheng'le çoktan birlikteydin. Neden bu ailesine gidip onu seninle evlenmeye zorlamadın? Benim Tingsheng ağabeyimle aramız tertemiz. Yalan söylerken yüzün bile kızarmıyor. Benden nefret ettiğini biliyorum. Ama benim Tingsheng ağabeyimle olan saf dostluğumu nasıl karalarsın? Şu abi demeyi keser misin? Tavuk musun sen? Sen. Üçüncü bey. Atın dışarı. Vaysi, kendin mi yürüyerek çıkacaksın? Yoksa adamlarıma taşıtacak mısın? Simingli, senin damarlarında Si ailesinin kanı akıyor. Tüm kanını akıtmadıkça. Peşini bırakmam. Yapma. Ay, düşürdün beni. Diyorum ki, kıpırdama ay. Hafif olun, yaşlıyım ben. Defol. Çok fazla bu. Mingli anne babasına nasıl böyle davranır? Bu gerçekten çok fazla. Bugün buraya oturacağım ve herkese göstereceğim. Sen Simingli'nin öz anne babana nasıl davrandığını. Ah, ne kadar zavallıyım. Burada ne oluyor? Ah, küçük hanım,
Benim büyük kızım. Mu ailesinin 3. beyine yanaşınca öz anne babasını unuttu. Kızın kim ki bu kadar ileri gidiyor? Sana söylüyorum Bay Si. 3. Efendimiz dedi ki, siz Si ailesi Wangcheng'de kalmak istemiyorsunuz. İstediğiniz kadar harcayabilirsiniz. Si Mingyu sizin değerli kızınız. 3. Efendiyi kızdırdınız. Değerli kızınızın geleceğini düşündünüz mü? Mahvolacak mı? Ah, sana çoktan söylemiştim. Baştan gelmemeliydik. Şimdi işte böyle oldu. Tavuk çalmaya çalışırken yem kaybettik. 3. Efendi Mu beni öldürmek isterse. Bir karıncayı ezmek kadar kolay olmaz mı? Baba, bu haberi Bayan Su'dan aldım. Bunu yapmamı o söyledi. Bayan Su. O, 3. Efendi Mu ile nişanlı, bence bu iş. Onun kasıtlı olarak haber sızdırıp bizi tuzağa düşürmesidir. Biz böyle yaygara koparırsak, 3. Efendi Mu'nun Mingli'ye olan hislerini etkilerse, iyi olmaz. Şöyle yapalım. Başka bir gün gidip Mingli'den özür dileyelim. Bence, bize olan duygularına dayanarak. Bizi affetmeyi seçecektir. Haha. Mu ailesi gibi büyük bir desteği kaybedemeyiz. Anladın mı? Baba, Simingli ancak 3. Efendinin metresi olabilir. Oysa ben Tingsheng'in eşi olma ihtimali çok yüksek olan kişiyim. Mu Tingsheng. Mu Tingsheng gerçekten seni sevseydi, çoktan seni eve almaya çalışırdı. Mingyu ile Mu Tingsheng'in evlilik meselesi herkesçe biliniyor. Sen Mu Tingsheng'le hiçbir dedikoduya karışamazsın. Anne, senin başka bir zengin aileye gelin olmanı umuyor. Anne, ben Tingsheng'den başkasıyla evlenmem. Mu Tingsheng. Eğer Mu Tingsheng'le evlenirsen, herkes Mingli'nin evliliğini senin çaldığını düşünecek. Hadi gidelim. Simingli büyük bir hata yapıp itibarını kaybettiği sürece, toplumun diline düşüp eleştirilecek olan o Simingli olacak. Benimle Tingsheng'in evliliğimiz ise, tüm Viang halkının hayır dualarıyla gerçekleşecek. Nihayet gittiler. Benimle evlenmeyi hiç düşünmedin mi? Seninle evlenirsem, başbakan sonradan aklı başına gelince. Bunu nasıl karşılar? Başka bir erkek yüzünden benimle evlenmek istemiyorsun. Biz birbirimize uygun değiliz. Ne sen ne de başbakan. İkinizle de fazla derin ilişki kurmak istemiyorum. Eğer başbakanın Şia hanedanını yok etmesi gerçekse. Bundan sonra ona nasıl karşı çıkacağım? Bana kahvaltı hazırla. Ne? Tam tahıllı bir sandviç, şekerli bir kahve istiyorum. Bir rafadan yumurta, teşekkürler. Sana kahvaltı yapmamı mı istiyorsun? Burada senden başka kimse var mı? Hiç mutfağa girmedim. O zaman genelde dışarıdan yemek mi sipariş ediyorsun? Genelde Taifu bana yemek yapar, yani sen. Taifu? Sana yemek mi yapıyorum? Rüya mı görüyorsun? İşte Taifu bana böyle yemek yapardı. Ben, bu kadar büyüdüm hiç mutfağa girmedim. Sen bana sana yemek yapmamı mı istiyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Taifu. Neden Taifu'nun fotoğrafını sildin? Bu benim imajımı zedeleyen fotoğrafların dünyada var olmaması gerekir. Taifu'yu bana geri ver. Benim yanımda başka erkeklerin isimlerini anmayacaksın. Mingli. Bu adam nasıl bu kadar inatçı olabiliyor? Chen malikanesine Phoenix Vadeğini almaya geldim. Bensiz nasıl olur? Üstelik babama söz verdim. Phoenix Vadeğini geri getireceğim. O zaman lütfen benden uzak durun. Hey, dur. Bu Phoenix vadeğini bir tüccardan aldım. 50 milyon ödedim ve ona söz verdim. Bu Phoenix vadeği için bir müzayede düzenleyeceğim. Bu Phoenix vadeği hangi fiyattan satılırsa satılsın. Sonunda o tüccara 1 milyar vereceğim. Mu 3. Efendi, bugün benimle özel olarak görüşmek istiyorsan. Bu Phoenix vadeğini özel olarak satın almak istiyorsan, en azından bana 500 milyon vermelisin. Bu bir kazık atmak değil mi? Hey, 500 milyon yoksa konuşma yok. Wei Chen gibi kararlı insanları seviyorum. 500 milyon dışında başka ne istiyorsun? Viang Kinnan projesinin geliştirme hakkını da istiyorum. Wei Chen, sanmıyorum ki Phoenix Vadeğini elinde tutmanın benim zayıf noktamı yakaladığın anlamına geldiğini düşünüyorsun. Korkarım ki onu alacak hayatın olabilir. Ama harcayacak hayatın olmayabilir. O zaman Mu Efendi sevdiğini acı bir şekilde kaybetmek zorunda kalacak. Belki de ölene kadar bu çift ejderha ve Phoenix vadeğini bir arada göremeyecek. Bay Chen, adamlarım burayı çevreledi. Dikkatlice düşünmenizi tavsiye ederim. Benimle şiddet kullanmak
Sadece Mu ailesinin itibarını zedeler. Bay Chen, merak ediyorum. Neden evinizin oturma odasında? Tam bir hat eseri asılı değil. Tamamlanmış bir yazıyı asmamamın istemediğimden değil mi sandın? Bu, dünyada kalan tek Şia hanedanının yıkılmış prensesinin çalışması. Bu bir eksik yazı olsa da, üzerinde yazılanlar. Şia hanedanına özgü, Shan Yu yazısı. Şia hanedanı yıkıldıktan sonra kayboldu. Şimdiye kadar kimse çözemedi. Prenses Zaoyan. Bu yazıda ne yazdı? Bana gösterebilir misiniz? Buyurun. Ne yapıyorsun? Shan Yu yazısını biliyorsun. Hey, yazdığın Shan Yu yazısını henüz görmedim. Bir karakter 10 milyon. Bu kadar nakit param nereden olsun? Bayan Si, gerçekten Shan Yu yazısını yazabiliyor musun? Yazdığın karakterler, Prenses Zhao Yang'ın yazısındakilerle tıpatıp aynı. Bayan Si, siz bir Şia alimi misiniz? Kaç yıldır Shan Yu yazısını inceliyorsunuz? 6 yaşımdan beri Şia hanedanının Shan Yu yazısını öğreniyorum. Sana Shan Yu yazısını kim öğretti? Babam. Ama artık aramızda değil. Şimdi bu dünyada Shan Yu yazısını bilen tek kişi benim. Si Gozhong hala yaşamıyor mu? Küçük prenses ne kadar ilginç. Bayan Si, eğer bu yazıyı tamamlamama yardım edersen ve bana Shan Yu yazısını çözmeyi öğretirsen, bu yeşim kuşu senin. Sana öğretebilirim ama öğrendiklerini herkese açıklamalısın. Ter için kullanmamalısın. Bu yazıyı tamamladıktan sonra ve bolca kopyasını basarsam, ne kadar para kazanacağımı biliyor musun? Kopya baskıdan elde edilen parayı yarı yarıya bölebiliriz. Peki çözülmüş Shan Yu yazısını herkese açıkladığınızda hem içeride hem dışarıda şok yaratacağınızı ve tarihe geçeceğinizi biliyor musunuz Bay Chen? Bir yeşim kuşu, ölümsüz bir şan şöhret fırsatı karşılığı. Buna değer mi sizce? Haklısın. Zaten yeterince zenginim. Şan şöhret daha önemli. Bu yeşim kuşu senin. Bayan, Su ailesinin kızı Su Bintang geldi. Seni görmek istiyor. Bayan Su, beni neden arıyor? Muhtemelen bu yeşim kuşu için. Gidip Bayan Su'ya söyle, o yeşim kuşu. Artık bende değil. Geri dönmesini söyle. Wei Chen, umarım 3 gün sonraki müzayedeyi planlandığı gibi yaparsınız. Ve Bayan Su'yu davet edersiniz. 3. amcamı. Bununla ne demek istiyorsunuz? Umarım. Bana tuzak kuran herkes yüzüstü düşsün. Bayan Su, 3 gün sonra Bay Chen bir müzayede düzenleyecek. Bu müzayede davetiyesi. Patronum ne istediğinizi biliyor. Müzayedede yeterince iyi performans gösterirseniz, istediğiniz şeyi alacaksınız. Tamam, Bay Chen'e söyleyin. Geleceğim. Eğer o anka kuşu yeşim taşını alabilirsem, Bay Mu'nun kalbini kazanabilirim. Alo, Ayan. 3 gün sonra anka kuşu yeşim taşı, Chen Yuan'ın müzayedesinde ortaya çıkacak. Amca Mu'nun hep aradığı şey bu. Tamam, biliyorum. Ayan, meşgulsen. Bu anka kuşu yeşim taşını ben alayım. Peki, desteğime ihtiyacın var mı? Hayır, anka kuşu yeşim taşını amcamuya 70. doğum günü hediyesi olarak vermek istiyorum. Tamam. Ting Sheng, bunu beğendim. Bunu da çok beğendim. Beğendiğin her şeyi sana alırım. Ting Sheng, bana çok iyisin. Ayan, sen de anka kuşu yeşim taşı için mi geldin? Evet, anka kuşu yeşim taşını. Babamın doğum günü hediyesi olarak verecektim ya. Bu sefer sana bırakıyorum. Seninle yarışmayacağım. Beni anladığın için teşekkür ederim. Peki, Mingli abla, hangi parça için geldin? Bay Chen'in 20 yıldır sakladığı Yao Bigukun için. Abla, Gujin çalabiliyor musun? Biraz anlarım. Abla eğer Gukin'i alırsa bir parça çalmanı dinlemek isterim. Özür dilerim, ben aptallara çalmam. Ting Sheng bak, abla bana hep zorbalık ediyor. Üzülme, biraz sonra müzayedede ona haddini bildiririz. Bu müzayedeki ilk değerli parça, Sonsuz Kalp. 200 milyon başlangıç fiyatı. Lütfen teklif verin. 200 milyon. 400 milyon. 700 milyon. 900 milyon. 10 milyon. Parça 10 milyona satıldı. Tebrikler, genç Bay Mu Ting Sheng. Aldığım tüm parçaları sana hediye ediyorum. Vay, Ting Sheng, bana çok iyisin. Sıradaki parça, Yuan Hanedanlığı mavi beyaz porselen vazo, Gu Guzi'nin dağdan inişi. 500 milyon başlangıç fiyatı. Lütfen teklif verin. Chen ailesinin hizmetçisi dedi ki, müzayedede iyi performans gösterirsem,
3,000 milyona Feng yeşim madesini alabilirsiniz. Tebrikler, Bayan Su Jintang. Sıradaki müzayede ürünü 24 karat yakut pırlanta yüzük. 20 milyon. Tebrikler, Bayan Su Jintang. Vay, Bintang abla, çok şey satın aldın. Bu kadar şey satın aldığıma göre Feng yeşim cadesi müzayedesi için yeterliyimdir. Sıradaki müzayede ürünü 1200 yıllık tarihi olan Yao Wei Gujin. Bu antika çalgıyı seviyor musunuz? Patron Chen'den çok para kazandım. Bu çalgıyı kendim alabilirim. Sana hediye edeceğimi mi sanıyorsun? Rüya gör. Ben zaten senden hediye beklemiyorum. Eğer büyük olsaydı seni güldürmek için yine altın harcar mıydı? Benim çalgı becerilerimi büyük hoca öğretti. Eğer büyük hoca bu çalgıyı bana sunsaydı. İsmini sadece benim Yao Wei'ye layık olduğunu düşünürdü. Bu Yao Wei Gujin bugünkü müzayedeye katılmıyor. Patronum Bay Chen dedi ki, bugün en güzel müziği çalan kişi, en çok alkış alan kişi. Doğrudan bu Yao Wei Gukin'i götürebilir. Ben Guzheng çalabilirim. Guzheng ve Gujin neredeyse aynıdır. Gujin 7 telli, Guzheng ise 20 tellidir. İkisinin parmak teknikleri tamamen farklı. Ablanın bu Yao Wei Gukin'i almasını dört gözle bekliyorum. Ben utandırıcı bir performans sergileyeyim. Bu Su ailesinin büyük kızı Su Jintang değil mi? Su Jintang bizim Vientiane'in bir numaralı ünlüsü. Sadece bilgili değil, aynı zamanda müzik, satranç, kaligrafi ve resimde de yetenekli. Görünüşe göre bu Yao Wei Gujin onun olacak. Bayan Su'nun performansı çok profesyonel. Bayan Su aynı zamanda çok güzel. Sadece bakmak bile keyif verici. Bayan Si, Gujin sınavında kaç seviye aldın? Ne? Yoksa sertifika almadın mı? Sertifikam yok. Eğer o sahneye çıkarsa, rezil olmaz mı? Görünüşe göre gerçekten sadece yüzeysel bilgin var. Benim bu yüzeysel bilgim seni alt etmek için yeterli. Bu kim? Bayan Su'nun karşısında bu kadar küstah. O Si ailesinin büyük kızı gibi görünüyor. Daha önce kırsalda yaşıyormuş. Son birkaç yıldır şehre getirilip yetiştirilmiş, küçük bir sevimli. Bize Gujin performansı sergileyecek, gerçekten gülünç. Abla, lütfen çok dikkatli ol. Değerli Yao Wei Gukin'i bozma. Aşağı inmeni şiddetle tavsiye ederim. Çalma tekniğimi özel hoca öğretti. Lanet olsun. Bunun dışında ona ne verebilirsin ki? Prensesin peşinden ölümüne koşmaya hazırım. Prensesin tek bir zarar görmesine izin vermeyeceğim. Bu dünyada onu şu an koruyabilecek tek kişi benim. Ayan, ne oldu sana? Hiçbir şey. Az önce can sıkıcı birini hatırladım. Mingli'nin çalışını nasıl buldun? Kes sesini. Onun çalışını sessizce dinle. Kimse Mingli'yi alkışlamadı. Mingli, Bintang ablasını kaybetti. Tam bir hezimete uğradı. Tingsheng, şimdi açıklıyorum. Yao Jie antik çalgısının sahibi. Bayan Si'nin performansı insanı nefessiz bıraktı. Nihayet, 3 gün boyunca kulaklarda yankılanan ne demek anladım. Bayan Su'nun çalışı profesyonel seviyedeyse, Bayan Si'ninki ise konser seviyesinde. Bu Yao Jie antik çalgısını Bayan Si Mingli'ye hediye ediyorum. Kazanan benim. Alkışları duydunuz mu? Sen çaldıktan sonra alkışların ne kadar gürültülü olduğunu, ne kadar sürdüğünü duydun mu? Bayan Si, neden bana yalan söyledin? Ben sana hiç yalan söyledim mi? Çalgı becerilerin bu kadar iyiyken, bana sertifika almadığını söylemiştin. Gerçekten sertifika almadım ama Bayan Su. Bununla uğraşacağına. Çalgı becerilerini geliştirmeye zaman ayırsan daha iyi olur.
Yaojei antik çalgısı zaten hedefim değildi. Sıradaki müzayede parçası Feng Yeşim mührü, onu kesin alacağım. Misafirlerime sunacağım şey, bir adet beyaz yeşim mührü. Bu küçük mührün işçiliği zarif ve kaliteli beyaz yeşimden. En fazla 1 milyon değerinde. Bu beyaz kan yeşimi gerçekten kaliteli. Ama bu mührün ağırlığı çok az. En fazla 5 milyon, bu mühür. Bir zamanlar Büyük Vieya'nın sürgün prensesi tarafından takılırdı. Asiler şehre yaklaştığı gün. Prenses Zaoyan surlardan atlayıp ülkesi için canını verdi. Kanı, bu mührün çatlaklarına sızdı. Bu yüzden bu mühür, dünyada eşi benzeri olmayan bir parça. Çatlaklarında, 600 yıl önce donmuş halde. Neden ağlıyorum? Büyük Vieya'nın son prensesinin kanı var. Bu mühür hakkında, başka bir hikaye daha hatırlıyorum. Bu anka kuşu yeşim taşı ve ejderha yeşim taşı aslında bir çiftti. Ejderha yeşim taşı ise Mu ailesinin yadigarıydı, yıllardır. Mu ailesi diğer yarısının izini arıyordu. Mu amcanın en büyük dileği, bu iki yeşim taşını birleştirmekti. Şimdi Mu amcanın dileğini gerçekleştirmek istiyorum. Ne pahasına olursa olsun bu anka kuşu yeşim taşını alacağım. Mu amcanın 70. yaş günü hediyesi olarak. Su Hanım ne kadar saygılı. Su Hanım zaten Mu ailesinin 3. hanımefendisi gibi davranıyor. Abla bak, Vintang abla. Bu anka kuşu yeşim taşını almaya en layık kişi. Bence sen onunla yarışma. Ahlaki baskı yapılmasından nefret ederim. Bu yeşim taşı benim olacak. Su Hanım bugün birçok koleksiyonumu aldığı için. Bu müzayedede en büyük müşteri o. Bu yüzden bu anka kuşu yeşim taşının açılış fiyatı. Su Hanım tarafından belirlenecek, her artırma miktarı da. Su Hanım tarafından kararlaştırılacak, bu müzayede. Heyecanlı oynayacağız. Tüm teklif verenler fiyat belirledikten sonra hemen teklif ettikleri miktarı ödemek zorunda. Sonunda anka kuşu yeşim taşını alan teklif veren, diğer tüm teklif verenlerin ödediği ücretleri de kazanacak. Bu tür bir müzayede hem mal hem can kaybına yol açmaz mı? Mingli abla, böyle bir müzayedeye girer misin? Ben neden girmeyeyim? Su ailesi Mu ailesinden sonra gelen aile. Senin ne kadar paran var ki? Su ailesinin büyük hanımefendisiyle yarışabilirsin. O zaman gözlerini iyice aç ve beni iyi izle. 3. amcama borç mu istedin? Su Vintang'a söz verdim. Bu müzayedeye katılmayacağım. Ayan, beni bu kadar şımarttığın için teşekkür ederim. Müzayede başlıyor. Lütfen Su Vintang hanım önce teklif versin. Vay. Mingli abla, kaybettin. Biraz daha heyecanlı oynayalım. Her artırma miktarı da 100 milyon, açılış fiyatı 100 milyon. Bir artırma bile 100 milyon, tüm Viang şehrine bak. Su Hanım'la böyle oynamaya cesaret eden çok az kişi var. Geliyor. Si Mingli Hanım 200 milyon teklif verdi. Nasıl 200 milyonun olabilir ki? Çok üzgünüm. Hesabınızda yeterli bakiye yok. Ha, Abla, artık kendini zorlama. Pardon, yanlış kart aldım. Abla, senin adına utanıyorum. eğer bu kartla yine ödeme başarısız olursa, gidip bir deliğe girersin. Ödeme başarılı. Abla, nereden buldun bu 200 milyonu? Kendi kazandım. Nasıl mümkün olabilir? Bu kadar para kazanacak yeteneğin yok. Benim zekamı senin kapasitenle ölçme. Bayan Si, sana gerçekten saygım arttı. 300 milyon teklif ediyorum. Bintang abla, eğer senin 300 milyonun Si Mingli'ye kaptırılırsa asla olmaz. 400 milyon. Bayan Su, fiyatı artırmaya devam edecek misiniz? Seni hafife almışım. Az önce satın aldığım tüm müzayedeleri bankaya rehin verin. İndirim fazla olsa da sorun değil. Sadece 100 milyonu tamamlayabilsin yeter. Bayan Si, merak ediyorum. Birden milyarder oldun. Bu paralar nereden geldi? Param tabii ki bankadan borç aldım. Bayan Si, bankaya borcunu ödeyemezsen sonuçlarını biliyor musun? O Bayan Su'nun endişelenmesi gereken bir konu değil. Neyi rehin verdiğini bilmiyorum. Bankaya bu kadar borç aldırabilen. Ama bugün sana göstereceğim. İkimiz arasındaki farkı. 100 yıl daha çalışsam bile. Su ailesinin ayağının dibindeki karıncadan farksızsın. 1 milyar teklif ediyorum. 1 milyar. Bu Bayan Su'nun çıkarabileceği maksimum para olmalı. Su ailesinin büyük kızı gerçekten çok saygılı. Mu Bey'e bir hediye vermek için 1 milyar harcamaya razı. Abla da haddini aşıyor. Bintang ablayla nasıl mali güç yarıştırabilir? Ödeme başarılı. İkimiz arasındaki mücadele burada bitti. Patron Chen, rüzgar yeşim taşını 1.1 milyara satın alıyorum. Lütfen bana verin. Bayan Simingli henüz teklif vermedi. 1 milyardan daha yüksek bir fiyatı nasıl ödeyebilir ki? Kim ödeyemeyeceğimi söyledi? 1.1 milyar. Kartla ödeme başarılı. Peki,
Kaybettim, kabul ediyorum Bayan Si. Benden 1 milyar kazandın ama bu para senin için. De astronomik bir rakam. İşte bu benim kartvizitim. Sana aylık 10.000 maaşlı bir iş teklif edebilirim. Hatta bankaya senin için borç geri ödeme süresini uzatmalarını sağlayabilirim. Bayan Su, muhtemelen bilmiyorsun. Bayan Si şu anda zaten çalışıyor. Onun eğitimiyle benimkinden daha iyi bir iş bulması mümkün değil. O artık benim ortağım. Onun işinin seninkinden daha kötü olacağını mı düşünüyorsun? Ortaklık yetkilerini ne zaman genişleteceksin? 10 yıllardır Su ailesi olarak sizinle işbirliği yapmak istedik. Ama siz hiç ilgilenmediniz. Bu Simingli. O ne hakla? Şimdi siz Su ailesi. Artık Bayan Si'yi işe alacak gücünüz yok. Bayan Si'nin yetenekleri ve becerileriyle 3 yıl içinde serveti sizin Su ailenizle boy ölçüşebilir. Bay Chen. Simingli tarafından beyniniz mi yıkandı? Bayan Su, kuyunun dibindeki kurbağa gibi olmamanızı tavsiye ederim. Kıskançlığın gözünüzü kör etmesine de izin vermeyin. Madem Bayan Si bu müzayedeyi kazandı, o zaman ödediğiniz 1.1 milyarı size iade ediyorum. Ortaklığımızın tanışma hediyesi olarak. Bayan Chen, gerçekten başkasının malıyla mı gösteriş yapıyorsunuz? Bu 1 milyarın içindeki 1 milyar, Bayan Su'ya ait. Bay Chen bir müzayede düzenledi. Hayır işi değil. Size nasıl para ödemez? Davetiyenizde net göremediniz mi? Tüm yorum hakkı bana aittir. Yani 1 milyarımı boş yere kaybettim. Sadece 1 milyar değil. Az önce o kadar çok şey satın aldım. Bayan Su, kumar kaybedince kabullenmek gerek. Vintang abla, iyi misin? Bana ait olan şeyi kimse alamaz. Tamam, yeter artık. Şu haline bir bak. Sokaktaki kavgacı kadınlardan ne farkın var? İçim rahat etmiyor. Amcamuyu memnun etmek için elimden geleni yaptım. Şimdi ise Simingli'ye bedavaya hizmet ettim. 1 milyar, tam 1 milyar. Bir müzayedede benden 1 milyarı bedavaya aldı. Gelinliğin bu sabah evimize teslim edildi. Gelecek ay 3. Efendi Mu ile evleneceksin. İyi düşün bakalım. Aslında kim kime hizmet ediyor? Evet, anne. Mu ailesinin 3. hanımı olduğumda. Simingli'nin yuttuğu o 1 milyarı. Hepsini kusmasını sağlayacağım. 3. Efendi Mu ile evlendiğinde. O 1 milyarı geri almanın birçok yolu var. Ama anne. Gelecek hafta amcamunun doğum günü. Elimde ona layık bir hediye bile yok. Anne çoktan senin için hazırladı. Bu, yaşlı Baymun'un en sevdiği şey. Büyük Şia hanedanının yıkılmış prensesinin Da Ay şiir tarzı orijinal eseri. Duydunuz mu? Büyük Hanım Su. Simingli adlı o küçük sevimliye 1 milyar kaybetti. Şimdi tüm şehir Büyük Hanım Su'nun kahramanlık hikayesini konuşuyor. Duydum ki Simingli çok iş yapmış, nasıl olduysa. Patron Chen'in gözüne girmiş. Patron Chen'in tek ortağı olmuş. Patron Chen'le birlikte çok para kazanmış. Tamam. Hep susun artık. Teyze Pi, gerçekten 3. Bey'in Su Vintang'la evlenmesine izin verecek misin? Açık artırmada 1 milyar kaybetti. 1 milyar sadece. Bu Su ailesi için sadece küçük bir para. Vintang. Gel, yanıma otur. Su Nintang henüz resmi olarak aileye gelmedi. Onun yanına oturmasına izin vermen uygun değil. Ne sakıncası var ki? Mu amca. Bu size hediye ettiğim Prenses Zaha Yang'ın orijinal eseri, 8 ölümsüzün uzun ömür şiiri. Prenses Zaha Yang'ın orijinal eserini nasıl elde ettin? Geçen yıldan beri yüzlerce kişiyi görevlendirdim. Dünyanın her yerinde bu 8 ölümsüzün uzun ömür tablosunu aramaları için. Mu amca, beğendiyseniz ne mutlu bana. Beğendim. Çok beğendim. Büyük baba, Mingli'nin de size verecek bir kaligrafi eseri var gibi görünüyor. Değil mi Mingli? Çıkar da herkes görsün. Mu büyük baba, bu size hediyem. Buyurun büyük baba. Si ailesinin büyük hanımı ile Su ailesinin büyük hanımının uzun ömür hediyeleri. Nasıl ikisi de Prenses Zaha Yang'ın elinden çıkmış gibi görünüyor. Ablacığım, büyük babaya verdiğin bu. Yoksa o da Prenses Zaha Yang'ın orijinal eseri değil mi? Prenses Zaha Yang'ın el yazısı. Bu kadar kolay mı elde ediliyor? Bu iki eser arasında mutlaka biri sahte. Abla,
Nasıl olur da sahte bir kaligrafiyle Mu büyük babayı kandırmaya çalışırsın? Neden benden şüpheleniyorsun? Ama Su Bintang'dan şüphelenmiyorsun. Wintang abla, bizim Wang Cheng'in 1. hanımefendisi. Gelecekte de Mu ailesinin 3. hanımı olacak. Nasıl olur da sahte bir malzeme getirip Mu büyük babanın doğum gününü kutlar? Benim elimdeki bu kaligrafi sertifikalı. Onlarca yıldır onu inceleyen her uzman üzerine kendi adını yazmış. Ülkedeki tanınmış uzmanlar da onaylamış. Bu Prenses Zahayang'ın orijinal eseri. Hepsi yanılmış o zaman. Abla, böyle savunma yapamazsın. Başkalarının itibarına leke sürmeye de kalkıyorsun. Böyle yapmamalısın. Simingli. Büyük babanın doğum gününe sahte bir tabloyla mı geldin? Görünüşe göre biz Mu ailesinin itibarını lekelemeye kararlısın. Biri gelsin. Simingli'yi buradan atın. Durum. Büyük baba. Anne, benim kadınıma dokunmamalıydın. Ne diyorsun sen? Wintang senin nişanlın. Simingli'nin seninle ne alakası var? Su Bintang'ı hiçbir zaman nişanlım olarak kabul etmedim. Mu ve Su ailelerinin evlilik anlaşması. Sadece senin tek taraflı isteğin. Ayan, Pi teyzeyi suçlama. Öfkelenmen gereken kişi benim. Pekala. Madem Simingli ile aranızda gerçek ve sahte bir tartışma çıktı. O zaman en profesyonel değerlendirme kurumunu tekrar çağıralım. O zaman hangisinin gerçek, hangisinin sahte olduğu anlaşılır. Değerlendirmeden korkmuyorum. Bayan Si, sen cesaret edebilir misin? Tabii ki ederim. Güzel. Hemen değerlendirme kurumunu arıyorum. Değerlendirme kurumuna ek olarak bir kişiyi daha davet etmek istiyorum. Daşya tarihini en iyi bilen ve Prenses Zhaoyang'ın eserlerine hayran olan kişi. Bay Chen'den başkası olamaz. Bugün ziyafetinize de geldi. Harika. Bay Chen'den bir bakmasını rica edin. Bu iki kaligrafi eserinin gerçekliğine. Büyük babanın doğum günü ziyafetinde bu kadar büyük bir rezalet çıkardınız. Aranızdan sahte hediye veren kişi. Eğer bu eserim sahte ise, Mu ailesinden ayrılacağım ve herkesten özür dileyeceğim. Wintang, seninkinin kesinlikle sahte olmadığına inanıyorum. Değerlendirici ve Bay Chen gelip sonucu açıkladığında, hemen Mu ailesinden defolup gideceksin. Burada Prenses Zhaoyang'ın orijinal eseri olduğunu duydum. Hemen gösterin bana. Bay Chen, lütfen elindeki bu esere bir bakın. Biz Wang Müzesi'nin değerlendiricileriyiz. Hemen gidip bakın. Simingli'nin verdiği o eser. Sahte mi? Büyükanne, bunun üzerinde yeni mürekkep kullanılmış. Mürekkep henüz tamamen kurumamış. Bu eser dün yazılmış olmalı. Bu rezalet çok büyük oldu. İnsanları sahte bir şeyle kandırmaya çalışıyorsun. Hem de dün yazılmış bir kaligrafiyi. Prenses Zhaoyang'ın orijinal eseri olarak sunuyorsun. Abla, sahte malını alıp hemen git. Bu çok saçma. Bayan Si köyde büyüdü. Çok anlayışlı değil. Onu çok zorlamayın. Teyze Pi. Birini çağırıp onu dışarı çıkarsan yeter. Wintang sana yüz vermiş. Bence. Kendin git, yüzüne tükürülmeyi bekleme. Sahte olduğu kanıtlanan kişi, doğum günü partisinden ayrılmalı mı? Tabii ki. Mu ailesi sahte hediye verenlere tahammül edemez. Ve doğum günü partisinde sorun çıkaranlara. O zaman Bayan Su'nun Mu ailesinin doğum günü partisinden ayrılması gerekiyor. Bay Chen, benimle dalga mı geçiyorsun? Sence dalga geçiyor gibi miyim? Bu yazım. Daha önce bu iki uzman tarafından incelendi. Bu Prenses Zhaoyang'ın gerçek eseri. Onlar benim kadar çok gerçek eser görmediler. Bu yazın. Kağıt ve mürekkep Şia dönemine ait. Doğru. Ama bu kişi Prenses Zhaoyang'ın yazı stilini taklit edebilmiş. Ama onun ruhunu taklit edememiş. Bay Chen, sanırım yaşlılıktan gözlerin mi bozuldu? Bay Chen bu yazının sahte olduğunu söylüyorsa, kesinlikle sahtedir. Daha önce incelerken %100 emin değildik. Prenses Zhaoyang'ın gerçek eserleri. Çok az kalmış ve %90'ı. Bay Chen'de. Prenses Zhaoyang'ın gerçek eserlerini en iyi bilen kişi olur. Yani demek oluyor ki, Wintang abla ve Mingli ablanın hediyeleri ikisi de sahte. Benimki sahte değil. Bu yazıyı dün birine mi yazdırdın? Simingli, hele bahane uyduruyorsun. Hiçbir zaman dedeye verdiğim tablonun Prenses Zhaoyang'ın gerçek eseri olduğunu söylemedim. Bunu dün dedeye özel olarak ben yazdım. Nasıl sahte veya gerçek olabilir? Bu yazıyı dün senin yazdığını mı söylüyorsun? Bayan Mingli, yazdığın bu yazıyı bana göster. Yazdığın bu yazı, Prenses Zhaoyang'ın yazısıyla tıpatıp aynı. Hemen göreyim. Bu yeni mürekkep olmasa, Prenses Zhaoyang'ın gerçek eseri sanırdım. Mingli, bunu sen mi yazdın?
Dede Mu'ya bol şans ve uzun ömürler dilerim. Bu aldığım en iyi hediye. Abla, artık kendini zorlama. Senin yazını daha önce de gördüm. Telefonumda lisedeyken yazdığın kompozisyon var. Onun yazısı kıvrım kıvrım, solucan gibi. Abla, seni ifşa etmem seni küçük düşürmek için değildi. Senin Mu dedeyi ve Chen Efendi'yi kandırmana dayanamadım. Sence modern birinin antik birinin yazısını öğrenmesi, neredeyse kusursuz bir şekilde, ne kadar sürer? Günümüz kaligrafi dünyasında, Zhao Yan prensesinin yazısını en iyi taklit eden, sadece Wufang hanımefendidir. Ancak o bile 50 yaşına geldiğinde, Zhao Yan prensesinin yazısını mükemmelliğe ulaştırabildi. O insan 50 yaşında ustalaşabildi. Sen üniversiteyi bile bitirmedin. Nasıl böyle saçmalıyorsun? Teyze Pi, lütfen sinirlenmeyin. Onun yalanlarına tahammül edemiyorum. Bizim o ailesi böyle insanları istemiyor. Madem Simingli bu yazıyı kendisinin yazdığını söylüyor, o zaman bize hemen şimdi bir tane daha yazsın. Hepimize göstersin, Simingli. Hepimizin önünde. Zhao Yan prensesinin yazısını taklit etmeye cesaretin var mı? Yazamazsan, şu an, hemen, Mu ailesinden defol git. Peki. Yazıyorum. Mürekkep, fırça, kağıt ve mürekkep taşını hazırlayın. Uçan ejderha gibi zarif, dans eden kuğu gibi zarif, hiç görmedim. Kimse Zhao Yan prensesinin yazısını bu kadar iyi taklit etmemişti. Harika. Mingli. Bu yazıyı da bana hediye eder misin? Mu dede, sizin zaten Mingli'nin size hediye ettiği 8 ölümsüzün uzun ömür şiiri var. Bu yazıyı bana bıraksanız olmaz mı? Olmaz. Bu yazı benim. Tamam. Mu büyükanne, yazıyı yazdım. Şimdi bana karşı kabalığın için özür dilemelisin. Ne olursa olsun, ben senin büyüğünüm. Nasıl sana özür dileyebilirim? Apei, Mingli'ye karşı önyargılı olmamalısın. Ondan özür dilemelisin. Efendi. Ayan. Bak, Simingli annene nasıl davrandı. Anne, bu halin. Gerçekten utanç verici. Bayan Si, senden özür dilerim. Bayan Su, az önce ne söylediğini hatırlıyor musun? Wintang, bizim Mu ailesinin henüz evlenmemiş gelinidir. Onun gitmesine nasıl izin verebiliriz? Az önce kendisi söyledi, bize eğilip özür dileyeceğini. Siz de kabul etmediniz mi? Yoksa siz ikiniz az önce birlikte oynayıp beni hedef mi alıyordunuz? Giderim o zaman. Hey! Henüz bize özür dilemedi. Wintang'a karşı çıkma artık. Anne, eğer Suintang'ı korumaya devam edersen, sen de onunla birlikte gidebilirsin. Gerçekten benim iyi oğlumsun. Wintang, hadi gidelim. Bugün çektiğim aşağılanmayı senden 10 kat 100 kat geri alacağım. Hadi gidelim. Mu dede, bu size verdiğim ikinci doğum günü hediyesi. Minglia. Bunu 1,1 milyar ile açık artırmada aldın. Bu anka kuşu yeşim taşı sana ait olmalı. Mu dede, madem ki size satıldı. Artık onun sahibi sizsiniz. Baba, kabul et, bu onun saygısının bir ifadesi. Bu anka kuşu yeşim taşını kabul etmeden önce, size göstereyim. Bizim bu ailesinin yıllardır sakladığı ejderha yeşim taşını. 600 yıl oldu. Sonunda ikisi bir araya gelebildi. Prenses. Hey. Neyin var? Prenses. Baş öğretmen. Sen. Ayan Mingli, siz ne oldunuz? Baş öğretmen. Bayan Si, uyandınız. Bana ne oldu?
Bayan Si, hamilesiniz. Üstelik düşük kan şekeriniz var. Restoran odasında bayılmanıza neden oldu. Hamile miyim? Bayan Si, yaklaşık 1 aylık hamilesiniz. Gerçekten hamileyim, baş öğretmen. Yani Muçangyan. Bunu biliyor mu? 3. bey de baygın, henüz uyanmadı. Onu görmeye gideceğim. Bu konuyu kimseye söyleme. Muçangyan dahil. Bu Bayan Si'nin özel hayatı. Doğal olarak Bayan Si'nin kararına uyacağım. Dur. Muçangyan'ı görmeme izin ver. Bayan Si, uyandığınıza göre lütfen gidin. Bu gece Mu ailesi misafir kabul etmeyecek. Muçangyan'ı görmeme izin ver. Wing içeride Ayan'a bakıyor. Bayan Si, bu kadar anlayışsız olmazsınız değil mi? Ayan, Seni öldüreceğim. Prensesi öldürmeye cüret eden. Hepsi ölecek. Ayan, Baş öğretmen. Biraz sakin ol. Prenses. Prensesi koruyamadım. Ölmeyi hak ediyorum. Ben iyiyim. Her gün ölümü aramayı bırak. Şia Shang İmparatorunu öldürdüm. İsyancılarla birlikte Şia hanedanlığını yıktım. Gelecekte uyandığımda bu kadar önemli bir şeyi unutmuş olmam. Prensesle aramda kan davası var. İyi misin? Prenses şu an ülkesi için öldükten sonraki tarihi bilmiyor olsa da bir gün mutlaka öğrenecek. Kusura bakmayın. Prensesin yüzüne bakacak yüzüm yok. Lütfen gidin. Doktor ikimizin de aynı anda bayıldığını söyledi. Ejderha ve anka kuşu yeşiminde ne gördün? Hiçbir şey görmedim. Doktor bayılmamın nedeninin. Prenses, Bayan Su'nun bana bakması yeterli. Lütfen gidin. Bu uygun değil. Bilmiyorum. O zaman ben gidiyorum. Sana sormak istediğim son bir şey var. Gelecek ay Bayan Su ile evleneceksin. Mingli. Ben ve Ayan'ın nişanı 10 yıllar önce ayarlandı. Prenses, Bayan Su ile gerçekten evlenmek istiyorum. Anladım. Defol git. Mu ailesi senin için çok yüksek. Bundan sonra Mu ailesinin topraklarına bir daha asla ayak basmayacağım. Ayan. Bayan Si, bebeğiniz çok sağlıklı. Kürtaj ameliyatı yapmaya kararlı mısınız? Burada 2 embriyo şekli görebiliyoruz. Bayan Si büyük olasılıkla ikizlere hamile. Bir daha düşüneyim. Abla. Kadın doğum bölümünde ne işin var? Ne kaçıyorsun? Bu ne? Bana geri ver. Wintang abla hamile. 6 haftalık. Kimin çocuğu? Sana ne? Ayan'ın, değil mi? Sadece Muçangyan'ı kandırmadın. DNA'yı da değiştirdin. Evet, DNA'yı değiştirdim. Ama senin Ayan'la yattığını itiraf edecek cesaretin var mı? Ayan'la yattın. Şimdi Ayan'a hamile olduğunu söyleyebilir misin? Changyan bunu öğrenirse sana ne yapar sence? Seni ameliyat masasına yatırıp bu olmaması gereken piçe aldıracak. Bana dokunma. Wintang abla, iyi misin? Ne yapmalıyız? Sana öğretmeme gerek yok. Wintang abla. Yoksa katil mi tutmamı istiyorsun? İkisini de öldürmesini istiyorum. Ama bu yasa dışı. Mu Tingsheng'le evlenmek istemiyor musun? Yıllardır onunla birliktesin. Hastaneye gelmenin sebebi onun çocuğuna hamile kalmak değil mi? Yıllardır birliktesiniz ama hala çocuğunuz olmadı. Ming Li'ye bak. Biang Cheng'e yeni geldi. Karnı şişti bile. Asla izin vermeyeceğim. Siming Li'nin bana üstünlük kurmasına. İyi haberlerini bekliyorum. Sonunda anladım. Ne zaman vücudumdan çıkıp gideceksin? Prensesin yüzüne bakacak halim yok. Eğer onu o zaman yakalasaydım, ölmezdi.
Onun ailesinin yok olmasına ben sebep oldum. Bizim karşılaşmamız, senin iradenin çok zayıfladığının göstergesi. Huzur içinde yat, öğretmenim. Lütfen prensesime iyi bak. Ben prensesin öğretmeni değilim. Onun erkeğiyim. Ne diyorsun? Hala bilmiyor musun? Benimle Simingli arasında olanları. 3. Efendi, kiminle konuşuyordunuz? Bayan Su'nun DNA'sını ikinci kez test ettik. Test sonuçları gösterdi ki, ilk test sonuçlarında sahtecilik yapmış. Test kurumundakileri sorguladık, hepsi itiraf etti. 3. Efendi, evlilik projesini durduralım mı? Gerek yok. Su ailesine büyük bir hediye göndereceğim. Ne dedin? Kapa çeneni. Başta bunu kabul etmemeliydim. Annem ve babam seni kırsaldan buraya aldığında. Eğer kırsalda ölürsen tamamen yerini alabilirim. Dingsheng'in nişanlısı olabilirim. Bırak beni. Hayır. Su Jintang çoktan söz verdi. Sen ve karnındaki bebek sadece. Bu dünyadan kaybolursan o harekete geçecek. Benim Tingsheng ile evlenmemi sağlayacak. Su Jintang için bunları yapıyorsun ama. Sadece onun günah keçisi olacaksın. Hoşça kal, canım ablam. Tayfu yardım et bana. Lütfen yardım et. Gerçekten Tayfun'un gelip seni kurtarmasını bekliyor musun? Sadece senin beni kurtaracağını hiç beklemedim. Ben bu işe karışmasaydım iyiydi. Prenses ekselansları, kendinize dikkat edin. Kurtarın beni. Çabuk beni çözün. Dile benden. Konuş. Ben hiç kimseden bir şey dilemedim. Tayfu olsaydı asla böyle yapmazdı. Prenses ekselansları, ben gerçekten gidiyorum. Gerçekten seni kimse kurtarmayacak. Mujhangyan. Yalvarırım sana. Eğer Mujangyan da burada ölürse, o zaman Mu ailesi değil mi ki? Tingsheng'e ait olacak. Ben Mu ailesinin hanımı olursam, artık kimsenin yüzüne bakmak zorunda kalmayacağım. Mujhangyan çabuk git. Hemen git. Ah, kan. Kanıyorum. Ne yapacağım? 3. Efendi. Simingyue, duyduğum kadarıyla pıhtılaşma bozukluğum var. 3. Efendi lütfen beni kurtar. Hastaneye götür beni. Ablacım lütfen kurtar beni. Beni yapmak için yangın çıkardığın zaman. Kendinin de yaralanacağını hiç düşünmemiştin değil mi? Simingli, gitme. Sadece sen kurtarabilirsin beni. Kendine iyi bak. Bırak beni aşağı. Neden olmuyor? Zaten olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Ben olmazsam Tayfu olur. Ah, Hamileyim. Yaralandım. 3. Efendi, vücudundaki yarayı dikmeden önce sana anestezi yapmam gerekiyor. anestezi gerek yok, direkt dik. Bu nasıl olur? Anestezi yapmak zorundayım. O zaman beni bir öp de anestezi yapayım. Kokuşmuş serseri. Benimle bir öpüş, anestezi yapayım. Bayan Si, lütfen 3. Efendinin isteğini yerine getirin. Cidden öptün mü? Öperim ya, ne olacaktı ki? Doktor, çabuk anestezi yap. Bayan Si, 3. Efendinin yarası artık dikildi. Onun sakin bir şekilde dinlenmesi gerekiyor. Kesinlikle sert egzersiz yapmamalı. Ben onu iyi bakacağım. Üçüncü efendi, ne zaman Mu ailesine geri döneceksin? Neden bu ailesine geri döneyim ki? Tabii ki burada kalıp senin beni bakmandan yararlanacağım. Bu prensese saygısızlık etme. Hayır.
Bak ben senin için yaralandım. Sen de bana bakman. Çok normal değil mi? Haklısın. O zaman ne yemek istersin? Prenses yemek mi yapacak? Ben bu prenses daha hiç mutfakta yemek yapmadım. Ama sana paket servis söyleyebilirim. Şimdi duş almak istiyorum. Neden olmasın ki? Prenses önce benimle duş almama yardım etsene. Kıpırdama. Muhtemelen paket servis geldi. Ne için buraya geldiniz? Sen uğursuzluk getiren. Bugün seninle canını alacağım. Simingli, nasıl beni vurmaya cüret edersin? Ben senin annenim. Anne, siz beni yıllarca kırsalda bıraktınız. Ne zaman beni kızınız olarak gördünüz ki? Mingyue'nin yüzü yara aldı. Bunu biliyor musun? O gerçekten şanslı, hala canını kurtarabildi. Bu iş gerçekten sen yaptın öyle mi? Gerçekten de uğursuz bir insansın. Mingyue'yi sen kadar kötü duruma getirdin. Nasıl telafi edeceksin söyle. Eğer Smigve için hakkını aramak istiyorsanız, o zaman polise çağırın. Biz zaten çoktan polise çağırmak istedik. Kardeşlik duygusu yüzünden Mingyu izin vermedi. Polise çağırmamızı istemedi. Kardeşlik bağı mı? Ben ve Smigve arasında. Artık hiçbir aile bağı kalmadı. Siz şikayet etmek istemiyorsanız, ben sizin yerinize ederim. Burada gerçekleri çarpıtmanı dinlemek istemiyorum. Bu ihbarı ben yapacağım. Alo? Polis karakolu mu? Evet, ben. Simingli'nin anne babasıyım. Simingyu'nun yüzünün yanması olayı. O yangını Simingli çıkarmadı. Emin misin? Polis, karakola gelip ifade vermemizi istedi. Hapishanede çürümeyi bekle o zaman. Eğer şimdi önümüzde diz çöküp yalvarırsan belki fırsatın olur. O yangın Mingli tarafından çıkarılmadı. Korkarım bu sefer karakola gidişiniz boşuna olacak. Hoşça kalın, Smingli'nin anne babası. Eşyalarıma izinsiz neden karışıyorsun? Kanepe arasına sıkışmıştı. Bakmamam için bir sebep yok. Ver onu bana. Prenses Hazretleri, bu olayı bana ne zamana kadar saklayacaksın? Yoksa bana hiç söylemeyi düşünmüyor musun? Çocuğumu kendim büyütürüm. Senin endişelenmene gerek yok. Babasını devreden çıkarıp çocuğu almak mı istiyorsun? Sen Su Kintang'la evleneceksin. Senin benim çocuğumla ne alakası var ki? Su Kintang'la evlenmek isteyen. Senin baş öğretmenin. Baş öğretmen Su Jintang tarafından kandırıldı. Sen hep baş öğretmenini kayırıyorsun. Ama bil ki, bundan sonra bir daha asla ortaya çıkmayacak. Baş öğretmenine ne yaptın? Bu onun kendi seçimiydi. Seni bir daha görmek istemiyor. Neden beni bir daha görmek istemiyor? Senin baş öğretmenin bir korkak. Baş öğretmenim hakkında kötü konuşmana izin vermem. Ağzından bir daha başka bir erkeğin adını duymak istemiyorum. Onu bu kadar seviyorsan, neden o uyanıkken ortaya çıkmıyorsun? Prensesle nasıl yüzleşeceğimi bilmiyorum. Prensese karşı işlediğim onca büyük suç. Prensesin önünde kendimi öldürmem gerekirdi. Prensese defalarca hakaret ettin. Hatta onu hamile bıraktın. Çünkü onu seviyorum. Küstahlık. Onun için hükümdarı öldürdün, Şia hanedanlığını yıktın. Hain olmayı bile göze aldın. Ama sevgi kelimesini ona söylemeye bile cesaret edemedin. Prenses, benim aşkımı kabul etmez. Ha ha ha. Zaten biliyor da o ayayı sen yok ettin. Senden daha fazlasını biliyor. Xiaoyu, yeter artık. Pi teyze, ah Wintang. Teyze hazır mısın? Ah. Tamam, sen önce çık. Ayağın kayıp. Ne?
Düğün hemen başlayacak. Ayan nasıl kaybolabilir? Ah canım, sabah erkenden hizmetçi gelip söyledi. Ayan kayıp, bir sürü insan gönderip her yerde aradım. Ama şu ana kadar hiçbir haber yok. Vintang, belki de. Ayan ile düğününüzü erteleyelim. Erteleyemem. Zorlukla beklediğim düğünüm nasıl ertelenir? Mu ailesine gelin gitmeye sadece bir adım kaldı. Şu anda nasıl geri çekilirim? Pi teyze, Ayan'ın Dalış Koyu dairesine gidip baktınız mı? Dalış Koyu dairesine de insan gönderip baktım. Ama Ayan'ın en ufak izi yok. Ah, doğru. O Simingli de kayıp. Acaba Ayan ile birlikte kaçmış olabilirler mi? Pi teyze, balo salonundaki misafirler tamam mı? Ayan olmasa bile bu düğünü yapacağım. Vintang. Gerçekten zor durumdasın. Pi teyze, sorun değil. Ayan ile evlendiğim sürece sonunda yanıma dönecek. Bu da neyin nesi? Saat kaç oldu? Düğün töreni neden hala başlamadı? Simingli'nin de kayıp olduğunu söylememiş miydin? Onun neden burada olmadığını da bilmiyorum. Önemli değil, Simingli'nin. Düğünümüze bizzat tanık olması da fena olmaz. Sayın misafirler, gerçekten özür dilerim. Chanya'nın acil bir işi çıktı. Bugün sadece ben, Changyan ile düğünümüzü tamamlayacağım. Sayın misafirler, gelini karşılayalım. Su Lintang hanımefendi hanginiz? Ben. Ah. Siz ne yapıyorsunuz? Su hanımefendi, Simingyo'yu tanıyor musunuz? Tanıyorum. Simingyo, şikayet ediyorum. Sen onu Simingli'yi öldürmek için yönlendirdin. Ben bunları Simingyo'ya hiç söylemedim. Kesin kanıtları biz de elde etmeliyiz. Ayrıca sen denetim şirketine rüşvet vermekle suçlanıyorsun. Çalışanlardan Mu 3. Efendi'yi kandırmak için sahte rapor hazırlattın. Su şirketi çok sayıda suç faaliyetinde bulunmakla şüpheli. Ve tüm bu faaliyetler senin yönetiminde gerçekleşti. Ben yapmadım. Ben masumum. Pi teyze, çabuk kurtar beni. Eğer beni buradan götürürlerse, Liang Cheng'in eğlencesi olurum. Ben ne yapacağımı bilemiyorum ki. Bu tam olarak ne oluyor böyle? Merak etme, sensiz bile bu düğün tam planlandığı gibi yapılacak. Polise ihbar eden sensin, değil mi? Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Benim karakterimi çok iyi bilmelisin. Arkamdan oyun oynayan herkese 100 katıyla geri öderim. Kendi düğününü kendi elinle mahvettin. Öyle değil, emin değilim. Simingli, benimle evlenir misin? Prenses, benimle evlenir misin? Büyük öğretmen. Ben yıllardır prensese aşığım. Bu saray ben sizinle evlenmeyi kabul ediyorum. Peki bu gece hanginizi yatağa çağırmak istersin prensesim?